Ve efendim yine yeniden bir kez daha Voyage Torba'dan herkese selamlar diyelim. Voyage Torba'nın sahil bölümüne geldik. Şimdi burada öncelikle dikkati çekmek istediğim bir durum var. Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak Voyage Torba'nın sahili tamamen yenilenmiş. Kahveyi buradan oraya nasıl gönderdiklerini göreceğiz. Ve işte burada kahve sunumunun yapılacağı yerde artık misafirleri beklemek üzere hazır hale geliyor. Patisserie bölümünün burada ne kadar nitelikli olduğu konusunda, ne kadar keyifli lezzetler sunduğu konusunda hiçbir endişeniz olmaması lazım. Biz de yavaş yavaş alakartların bulunduğu sokağa doğru ilk adımlarımızı atıyoruz. Ve efendim Olive Superior odaya giriş yapıyoruz. Bu odalara giriş yaparken de en çok dikkatimizi çekecek olan şey bir iç bahçe bulunması. Çocukların en çok eğleneceği diğer bölüme geldik. Aqua Park alanındayız. Şu anda akşamları çok nitelikli şovların ve partinin yapıldığı Danza'dayız. Ve şimdi sıra geldi Voyage Torba'da akşam yemeği sunumuna. Degusta'ya geldik. Mustafa şefimiz yine burada. Efendim Voyage Torba'dan bir kez daha selamlar. Ben Ersin Tekin. Yine sizlerin tatil seçiminde katkı sağlamak amacıyla otellerde kendi çektiğim görüntüleri filtresiz ve gerçek haliyle paylaşarak tatil seçimimize katkı sağlamaya gayret ediyorum. Voyage Torba'ya bir kez daha geldim. Çünkü 2023 yazına yönelik çok güzel yeni dokunuşlar var. Yenilenen sahil konsepti, ana restoranda alakart sunumlar veya yine farklı dokunuşları 2023 yazına yönelik yenilikler olarak size sunmaya çalışacağım. Elbette bu videoda Voyage Torba'nın genel yapısını ve oda kategorileriyle ilgili de bilgiler alabileceksiniz. Ayrıca Voyage Torba'da çok fazla sayıda oda kategorisi olduğu için bir ayrı videoda da Voyage Torba odalar, orada çok daha fazla sayıda Voyage Torba odasını detaylıca inceleyebileceksiniz. Lafı çok daha fazla uzatmayalım. Asırlık zeytin ağaçları, lavanta bahçeleri eşliğinde Voyage Torba'ya giriş yapıyoruz. Ben videomuza yarın sabah çekimlerime devam edeceğim. Bugün sadece şöyle bir sizlere merhaba demek istedik. Birkaç dakika sonra Voyage Torba vlog çalışmamız başlıyor olacak. Lütfen rezervasyon için tatilim ekibine ulaşmayı ihmal etmeyiniz. Bizler ETS Tur'un yetkili satış acentesi olarak Voyage Torba rezervasyonunuzu memnuniyetle bekliyoruz. Bu tercihiniz ve takdiriniz bizim için çok çok önemli. Tabii videoya başlarken beğeni ve abone tuşuna basarsanız bizi ayrıyeten mutlu edersiniz. Ve Bodrum'daki evinize hoş geldiniz diyerek yavaş yavaş Voyage Torba vlog çalışmamıza başlayalım. Haydi buyurun. Ve efendim yine yeniden bir kez daha Voyage Torba'dan herkese selamlar diyelim. Giriş bölümüne geldik ve yavaş yavaş sizler otele ilk geldiğiniz zaman karşılanacağınız ve karşılandığınız bölümde bir enstantane olarak bu bölümü göstermek istiyorum. Hemen karşımda misafirler, otele gelen misafirimizin bagajlarını alıyorlar, araçlarınızı teslim alıyorlar, size aracınızın etiketini veriyorlar, bagaj etiketinizi veriyorlar ve yavaş yavaş Voyage Torba'ya ilk adımlarınızı atarak tatilinize başlamanıza yardımcı oluyorlar. Ben de öyle yapıyorum. Sizlerin otele ilk geldiğiniz anı burada bir sahne olarak sizlere göstermek istiyorum. Çok güzel doğal bir girişten giriyoruz. Voyage Torba'nın birazdan yapacağım tur sırasında defalarca bunu tekrar söyleyeceğim. En büyük özelliği tamamen doğal malzemeler kullanılarak ve doğayla özdeş bir şekilde dekore edilmiş, inşa edilmiş olmasıdır. Otele girerken tabii ki Bodrum'un simgesi olan zeytin ağaçları size refakat edecek, eşlik edecek. Bunun yanı sıra bütün mimaride çok büyük oranda taş, cam ve ahşap malzemeler kullanılarak doğayla dost şekilde yapılan bir tesis burası. Zeytin ağaçları hemen sol tarafımda giderek büyüyorlar. İlk ekildiği yılları hatırlıyorum, biraz daha böyle yavaş yavaş atılmaya başlamışlardı. Ve tabii lavantalar, otele girerken inanılmaz güzel bir lavanta kokusu sizi karşılıyor. Ve hani tesisin doğayla ne kadar iç içe ve doğayla dost olduğunu göstermek adına zannediyorum bu manzaralar size ilk intibayı uyandıracak. Tabii ki ilk adımlarınızı atarken de aslında sıra dışı bir lobi alanına girdiğinizi anlayacaksınız. Çünkü burası çok büyük avizelerin, çok büyük koltukların olduğu bir lobi alanı değil. Misafirleri görüntülememek için böyle sağ sollu gidiyorum biraz, kusura bakmayın. Lobi alanına geldiğiniz zaman tabii yine doğal bir görüntüyle sizleri misafir ediyor arkadaşlarımız. Buradaki dinlenme alanlarında check-in işlemleriniz başlayacak. Ama daha öncesinde ben resepsiyon kısmında birkaç görüntü paylaşmak istiyorum sizle. Çok güzel piyano tınıları eşliğinde başladık. Şimdi otele giriş yaparken zaten araç teslimini yaptınız. Arkadaşlarımız valizlerini teslim aldılar. Tabii check-in işlemlerini de yapmanız gerekiyor. Bunun için koltuklara yerleştiniz ve asistan arkadaşlarımız size eşlik etmek üzere hemen yanınıza geliyorlar. Bu arada ben atladım. Sonuçta yoldan geldiniz. Belki kan şekeriniz biraz düşmüş olabilir. Hemen şu noktaya yaklaşalım.
Merhabalar, kolay gelsin. Oradan geçince atladım gibi oldu ama misafirler vardı, geri döndüm. Bakın çok güzel bir karşılama seremonisi var burada. Öncelikle kan şekerinizi yükseltmek için çikolatalı çileklerinizi veya küçük atıştırmalıklarınızı, tatlı atıştırmalıklarınızı buradan alabilir. Veya şampanya ikramınızda nasılsınız? Tabii bu bir ensantane. Ben şampanya içmeyeceğim şu anda ama arkadaşlarımız, gelen misafirlerimize burada soğuk kolonya, Bodrum limonu kolonyası, lime limon kolonyası ve şampanya ikram ediyorlar. Resepsiyonda ETS tur yazısını gördüğümüz arkadaşlarımız, tabii ki ETS tur rehberi arkadaşlarımız yine sizin tatiliniz sırasında özellikle çevre turlarına vesaire ihtiyaçlarınızda yardımcı olacaklar. Ama benim burada çok önemli bir şekilde bahsetmek istediğim konu Voyage Trova'daki asistanlık hizmeti. Şimdi birçok otelde asistanlık hizmetleri var elbette ama burada 345 oda var ve 45'ten fazla sayıda asistan arkadaşımız var. Yani misafirlerimizle 24 saat ilgilenecek asistan arkadaşlarımız sizlere eşlik edecekler. Öncelikle check-in yapmak için burayı kullanabilirsiniz. Efendim sizler otele geldiğiniz zaman tabii ilk giriş aşamasını gösterdik. Ben şampanyamı aldım ve sizin adınıza makaron ve çelik çikolatamı da aldım. Bir 5 dakika nefes alacağım. Sizler de geldiğiniz zaman artık benim yerime bu güzel lezzetleri tadarsınız. Hemen asistan arkadaşlarımız sizleri karşılıyorlar. Ben tekrar ediyorum, şu anda sizler için bir ensantane hazırladık. Siz geldiğiniz zaman birebir aynı ortamda olacaksınız. Çağrı, kolay gelsin. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Arkadaşlarım sizler için aslında register formunu hazırlıyorlar. Ama sizin imzalamanız gereken bir yer bak, biliyorsunuz. Kimlik bilgilerinizi alıyorlar. Resepsiyona onu teslim ediyorlar. Ve siz otele geliş saatinize göre eğer odanız hazırsa arkadaşlarımız hemen zaten odanızı size teslim ediyorlar. Ama şöyle bir şey var. Hani buyurun kartınız, hadi odanıza gidin demiyorlar. Ve seyahatiniz boyunca size eşlik etmek üzere sizlerle irtibatlaşmak üzere numaranızı alıyorlar ve bir küçük WhatsApp grubu oluşturuyorlar. Tabii ki bunun için onay vermeniz lazım. Sonra Beyza Hanım ve Çağrı Bey gibi arkadaşlarımız tatiliniz boyunca ihtiyaçlarınız her zaman size cevap verecek şekilde, hizmet verecek şekilde irtibatta kalıyorlar. Doğru anlattım mı Çağrı? Evet, her şey. Biraz fazla konuşuyorum ama detayları olduğu gibi anlatmaya çalışıyorum. Ben az önce asistanlık hizmeti gibi sayı verdim. Bunu söyleme sebebim de şuydu. Voyage Trova'da asistanlık hizmetinin hakkıyla verildiğini, ihtiyaç duyacağınız her zaman çok hızlı bir şekilde ona ulaşabileceğinizi anlatmaya çalıştım. Yani misafir başına düşen asistan arkadaşımızın sayısını fazla olduğunu söylemeye çalıştım. Dolayısıyla mesajı verdim diye düşünüyorum. Kolay gelsin arkadaşlar. Şimdi odalarınız hazırlandı. Asistan arkadaşlarımızla irtibatlaştınız. Şampanyanızı içtiniz, çilekli çikolatanızı yediniz ve yavaş yavaş Voyage Trova'ya giriş yapıyorsunuz. Bir kez daha hoş geldiniz diyelim ve karşı manzarayla güzel lavantalar, palmiyeler ve bu güzel doğa görüntüyle Voyage Trova'ya girişimizi yapalım. Voyage Trova'ya giriş yaptık ama az daha pas geçiyordum. Hemen geri döndüm. Lobi bara atladık. Otele giriş yaptığınızda tamam, kokteyl sunumu yapıldı, şampanya sunumu yapıldı. Piyano dinletisi eşliğinde bir nefes aldınız. Ama lobi barı ben size otelin genel konseptini de sunmak adına çok kısaca şöyle bir göstermek istiyorum. Günay Hanım, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Şimdi eğer bir voyajdaysanız burada tatil yapmak bir deneyimdir. Bir tatil trendidir. Dolayısıyla konseptin genişliğini ifade etmek için sadece markalardan bahsetmeyeceğim ama kısaca göstereceğim size. Şimdi Günay Hanım'dan ben rica ettim. Elbette markaları, premium marka içecekleri zaten göstereceğiz. Mesela bütün barlarda şişe bira veya şişe meşrubat sunumları yapılıyor. Bunun yanı sıra hemen arkada gördüğünüz premium marka birçok içecek konsepte dahilken biz diyoruz ki eğer voyajdaysak ya şu marka dahil, bu marka dahili zaten çoktan açtık. Biz burada size voyaj deneyimini, voyaj trendini hissettirmek istiyoruz. Voyaj ambiyansını hissettirmek istiyoruz ve miksolog arkadaşlarımızın, konusunda uzman arkadaşlarımızın yaptığı kokteylleri tadını istiyoruz. Bu anlamda Güney Hanım'dan rica ettim. O da hemen böyle bir hızlıca bir sunum hazırladı. Daha otele ilk adımımızı attığımızda böyle çok hoş bir kokteyl, serinletici, fresh, alkolsüz bir kokteyli bizlere sunmuş oldu. Diğer barlarda yine kokteyllerle ilgili sunumlarımız, görsellerimiz olacak. Çok teşekkür ederim size. Afiyet olsun. Zahmet oldu. Size de afiyet olsun. Çilek ve limon. Evet. Harika. Tatlı ekşi en sevdiğim. Tekrar turumuza devam ediyoruz. Lobi barla ilgili kısa bir görüntü vermiş oldum. Gece saat 24'e kadar açık burası. Ve 24 saat açık olan Kuzin bölümündeki barlardan da ayrıca bahsedeceğim. Efendim Voyage Trova'da ilk adımlarımız. Giriş yaptık, check-in işlemlerimiz bitti. Asistan arkadaşlarımla tanıştık, tesisi keşfe çıktık. Yine bu bir senaryo, bir ensantane olarak tabii sizler geldiğiniz zaman karşılaşacağınız bölümleri göstermeye çalışıyorum. Burada alışveriş dükkanları var. Çok güzel bir şarap dükkanı var, market var.
ve mücevher değerli takılar satan bir bölüm var. Ama bize esas çeken yer neresi biliyor musunuz? Patisserie bölümü. Vanilya'ya geldik. Voyage Belek'te, Voyage Sorgun'da tatil yapan misafirlerimiz Voyage Torba'ya geldiklerinde bu koku onlar için çok tanıdık olacak. Çünkü patisserie bölümünün burada ne kadar nitelikli olduğu konusunda, ne kadar keyifli lezzetler sunduğu konusunda hiçbir endişeniz olmaması lazım. Bu waffle kokusu beni çekiyor ya. Ben en son geldiğimde burada bir waffle yemiştim. Tadını hala unutamıyorum. Kolay gelsin. Nasılsın? Her zamanki gibi waffle yapıyorsunuz. Peki. Biz büfeyi şöyle kısa bir göstermek istiyoruz. Yine tamamen burada yapılan usta şef arkadaşlarımızın sunumlarıyla hazırlanan kruvasanlar var. Geçen sefer ustamızdan ben bilgi alırken aklımda kalmıştı. Kruvasanların yağını Belçika'dan özel getirtiyorlar. Yine çikolata, dünyanın en kaliteli çikolata çekirdeklerinden yapılan çikolatalar tamamen burada imal ediliyor çikolata ustaları tarafından. Yine özel ekler, dilim pastalar, sütlü tatlılar ve makaronlar. Voyage Torba'ya geldiğinizde daha otele girer girmez şöyle bir kahve keyfi, pasta keyfi yapalım diyeceğiniz bölüm olacaktır. Bu bölüm yaz aylarında tabii böyle açık, bahar aylarında kapatılabiliyor da buradaki cam paravanlarla. Ama genel düzen açısından çok ferah bir alan. Lavantaların kokusuyla waffle'ın kokusu birbirine karıştı. Bu arada bir dakika İbrahim gel gitme. Çok önemli bir şey var. Tüm dondurma çeşitleri buradaki dondurma ustaları tarafından hazırlanıyor ve doğal malzemeler kullanılarak sunum yapılıyor. Meyveli dondurmaların hepsinde doğal meyve özleri kullanılıyor. Tabii ki paket dondurma sunumu da var. Ama özellikle vanilya patisserie kısmına geldiğinizde buradaki dondurmalarını tatmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Efendim vanilyadan pastanızı, tatlınızı aldıktan sonra, çayınızı, kahvenizi söyledikten sonra isterseniz burada gördüğünüz masaları, sandalyeleri kullanabilir. İsterseniz de hemen yan taraftaki beyaz ve rahat koltuklu bölümleri kullanabilirsiniz. Tabii waffle kokusu, lavanta kokusuyla birbirine karışıyor demiştim. Şu anda o kadar hoş kokulu bir alandayız ki. Buraya aynı zamanda Voyage Torba'nın tam merkez alanı, center'ı diyebilirsiniz. Çünkü bulunduğumuz bu kavşak alanı çok da güzel bir lavanta adası olmuş bence burası. Kavşak alanı, sağda solda odalara giden yollar var. Karşıya doğru gittiğimizde sahile ilerliyoruz. Bakın hemen karşımızda artık deniz göründü. Ama biz hemen oraya geçmeyeceğiz. Çünkü bu lavanta kokusuna bir de kahve kokusu karıştı. Sizi çok ilginç bir yere götüreceğim. Mutlaka görmeniz lazım. İsterseniz yaklaşalım oraya önce. Şimdi lavanta adasının etrafına bir tur döndük. Yine otelin barlarından bir tanesi burası. Ama enfes bir kahve kokusu geliyor. Aslında misafirler var ama birazdan göstereceğim yer Tiamo. Yani bir önceki videomuzda bahsetmiştik. Kaç çeşit çay vardı Onurcan? Bu sene 100 çeşit. Yaklaşık 100 çeşit çay sunuluyor size orada. Detoks çayından, relax çayına, enerji çayından, uyku çayına kadar birçok seçenek var. Onurcan'ı hatırlamışsınızdır. Daha önce videomuzu izleyen misafirimiz varsa. Şimdi bugün tekrar buraya geldik. Tiamo'nun yanındaki bar sabah saat 9'da açılıyor. 9-10 gibi açılıyor. Yani 9'da aslında hazırlıklar başlamış oluyor. Ve gece saat 12'ye kadar açık burası. Yine aynı saatlerde hem çayınızı, kahvenizi hem de alkol içeceklerinizi buradan alabiliyorsunuz. Ama bizim burada size esas göstermek için başka bir konu var. Onurcan bu kahve konusuna bir değinelim ya bence. Çünkü geçen seneye göre farklı bir konsept yapılmış. İstersen Tiamo'nun o kahve kavrulan yere geçip bir başlayalım mı? Peki hadi buyurun bakalım. Voyage Torba'da kahve içmek istediğinizde size nasıl bir deneyim sunuluyor beraber onu görelim. Efendim Voyage Torba'da çay ya da kahve içmek istediğinizde tabii bu işi sadece çayınız şekersiz mi olsun, sade mi olsun falan gibi sorulmuyor. Çünkü burada çay kahve sunumu bir deneyim haline getirilmiş durumda. Voyage Torba'da tatil yapmanın bir deneyim olduğunu ve bunu çay kahve içerken de yaşayacağınızı bir kez daha anımsatarak Tiamo'dan bahsedeceğiz size. Onurcan arkadaşımızı daha önceki videomuzu izleyen misafirlerimiz hatırlayacaklardır, tanışmışlardır. Orada çünkü kısa bir diyalogda bulunmuştuk ve bir sunum yapmıştık. Evet. Şimdi yine Tiamo'dayız. Onurcan yine burada ve biz hemen şunu söylemek istiyoruz. Burada çay kahve sunum yapılırken sizler için hazırlanan kahvelerin çekirdekleri çiğ olarak, yeşil olarak geliyor ve burada kavruluyor. Daha sonra Türk kahvesi veya diğer aromalı kahveler konusunda filtre kahve, yöresel kahve ayrıştırılıyor ve buna göre sunum yapılıyor. Şimdi bu sene çok farklı bir konsept yapılmış. Öncelikle kahve kavurma makinesi sembolik değil. Gerçekten burada kahve kavrulduğunda göstermek istiyoruz. Onu gösterelim mi? Tabii ki. Gösterelim. Sesi peki. Olmasın diye kapatmıştım. Evet. Aynen böyle. Ben özellikle rica ettim hani sesimiz daha net çıksın diye makineyi kapatmamız gerekiyordu. Kahvenin dışında tabii 100'e yakın çay çeşidi var burada. Onurcan kaç çeşitti? Sağlık çaylarıyla birlikte bu sene 100'ü gördük, evet. 100 çeşit çay. 100 civarında çay çeşidi var. Evet. İşte uyandırma çayları, enerji çayları, kesinlikle. dinlenme çayları, çayı, detoks çayları. Hepsiyle birlikte 100'e ulaştık. Harika. Ve bu çaylar burada anlık olarak demleniyor.
kendi özel bitkilerinden, kendi özel demleme şekilleriyle ve biz aslında gün içerisinde burada bir kahve sunumunu da sizlerle paylaşacağız. Başka söylemek istediğim bir şey var. Nedir? Kullandığımız sistemi ben göstermek istiyorum. Evet. Burada kahveyi kavurduk. Sunum aşamasına gelene kadar bir sistem kullanıyorlar. Onu da gösterelim. Yeşil çekirdeği ortada kavurduktan sonra buradaki sistemi alıyoruz ve karşı tarafa aktarıyoruz. Bu sistemi çalıştırmak için yan taraftan bir destek almam lazım. Bir şey soracağım. Buyurun. Sen destek alırken ben de buraya bir göstereyim. Tabii ki. Şöyle bir açabilir miyiz? Kolombiya, Honduras, Etiyopya veya Türk kahvesi burada ayrı ayrı şeylerde. Ne derler? Kazanlarda. Ama şöyle bir gösterelim isterseniz. Şimdi misafirimiz sipariş verdiğinde buradan, tabii bu her siparişi değil, belli oranlarda zannediyorum orada birazdan göstereceğiz. Miksere gidiyor. Şimdi Onurcan da açmaya gitti onu. Ben de özellikle göstermek istiyorum. Kahvenin sunumunun yapıldığı bar karşıda. Yani cimbalinin olduğu yer. Kahveyi buradan oraya nasıl gönderdiklerini göreceğiz. Hazırız Onurcan. Evet, kahvenin yolculuğu yeşilken başlıyor. Voyage torbada önce kavruluyor. Sonra burada sağlıklı şekilde depolanıyor. Misafiri sunma aşamasında da buradan karşıdaki cimbalinin olduğu yere gidiyor. Takip edelim kahveyi. Kahveyi takip et. Ve işte burada kahve sunumunun yapılacağı yerde artık misafirleri beklemek üzere hazır hale geliyor. Evet. Voyage torbada kahvenin kısa yolculuğunu göstermiş olduk size. Çiğ gelen kahveler öğütüldü, sağlıklı bir şekilde depolandı ve misafirleri sunulmak üzere buradaki bara geldi. Yine taze öğütülmüş kahveler de buradaki mikserden, değirmenden geçirilerek cimbaliye girdi ve misafirimizin isteğine göre aromalı bir şekilde veya Türk kahvesi şeklinde ya da filtre kahve şeklinde ya da cold brew şeklinde servisi yapıldı. Onurcan teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Üstümüze devam ediyoruz. Beklerim. Görüşmek Tekrar üzere. Sağ olun. görüşmek Kahve içmeye geleceğiz. Bekliyorum. Efendim asırlık zeytin ağaçları, lavanta kokuları ve Voyage torbada kahve kokusuyla beraber size eşlik edecek bu hoş ambiyansta turumuz devam ediyor. Yavaş yavaş maviye doğru, denize doğru gideceğiz. Ama bu alandan şöyle bahsetmek istiyorum. Artık hani Voyage torba'nın tam merkezi, center dediğimiz yer alan burası diyelim. Ve sağlı sollu bölümlerde de odalara giden yollar var. Mesela şu yol Lagun odalara gidiyor. Karşıdaki yol egzekutif odalara gidiyor. Ve bu asırlık zeytin ağaçlarını tabii ki görmezden gelmek olmaz. Yine yolculuğunuz ve tatil sırasında sizlere arkadaşlık ediyorlar, refakat ediyorlar. Biz de yavaş yavaş alakartların bulunduğu sokağa doğru ilk adımlarımızı atıyoruz. Alakartlar sokağına girdiğimiz zaman tabii ki Voyage torbada yeme içme deneyimi gerçekten çok üst seviyede sunuluyor. Bir ana restorana kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri sunulmakta Degusto'da. Ama Degusto dışında burada gördüğümüz alakart restoranlarda rezervasyonlu ve bir küver ücreti ödemek kaydıyla sol tarafımızda beef alakartı dediğimiz Carino var. Yani özellikle burada drylanmış etlerin, işte Dallas'ların, Tibon'ların, steaklerin veya özel hamburgerlerin sunulduğu bölüm burası diyebiliriz. Carino'nun hemen karşısında İtalyan alakartı var, Vista. Bu arada daha bu aşamadayken ben şunu söylemek istiyorum. Buradaki alakartlarda akşamları rezervasyonlu ve ücretli şekilde kendi konseptlerine hizmet verilirken sabah saatlerinde rezervasyonsuz ve ücretsiz olarak kahvaltı seçimleri yapabilirsiniz. Mesela Carino'da international kahvaltı menüleri var. Alakart olarak masaya servis yapılıyor. Rus kahvaltısı, Fransız kahvaltısı veya İngiliz kahvaltısını Carino'da alabilirsiniz. Tekrar diyorum ücretsiz olarak. Yine gün içerisinde öğleden sonra saatlerinde burada sinek sunumlar da yapılıyor. Yine rezervasyonsuz ve ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz. Yani güzel hamburgerler veya güzel et menülerini Carino'da sunmaktalar. Hemen sol tarafımda biraz ilerlediğimizde Türk alakartı var. Şöyle mavili beyazlı masalarıyla. Kebapba'da da akşam saatlerinde yine bizim Türk mutfağının güzel kebaplarını tadabilirsiniz. Sabah saatlerinde ise burada serpme kahvaltı, Türk kahvaltısı sunuluyor. Yine bir başka kahvaltı çeşidi. Aslında bizim ikinci videomuzda Voyage'daki F&B konsepti yani yeme içme konseptindeki videomuzda bu kahvaltılardan görüntüleri çektik. Şu anda ben kısa kısa görüntülerle ara görüntüler ekliyorum ve sizlere sunuyorum. Daha detaylı izlemek isterseniz ikinci videoya geçebilirsiniz zaten. Bir başka alakart burası Meksika alakartı. Yine gündüz saatlerinde ücretsiz öğleden sonra sinek sunumlar alabiliyorsunuz.
Ama akşam saatlerinde rezervasyonlu ve küve ücretli olarak Meksika menüleri size sunuyorlar. Bu arada Kebappa'nın gündüz ambiyansını biraz daha görüntümüze ekleyelim. Gayet güzel çiçekler eşliğinde. Ve birkaç adım attığımızda bir başka alakart Ven'e doğru, Asya mutfağına doğru ilerliyoruz. Şimdi Alakartlar Sokağı'nda Carino Türk Mutfağı, Vista İtalyan Türk Mutfağı ve Et Restoran'dan sonra ve Gracias'tan sonra, Meksika alakartından sonra bir de Uzak Doğu mutfağından bahsedelim. Ven'de sabah saatlerinde saat 9-11 arasında ücretsiz ve rezervasyonsuz olarak İspanyol mutfağından bir kahvaltı sunumu alabiliyorsunuz. Hani farklı bir deneyim tatmak isterseniz. Ama onun dışında öğleden sonra geldiğinizde de yine rezervasyonsuz ve ücretsiz olarak Asya mutfağından bazı menüleri yine tadabiliyorsunuz. Ama akşam saatlerinde bu menüleri almak isterseniz rezervasyonlu ve ücretli olarak, çünkü akşam konsepti çok daha farklı, çok daha geniş bir menüyle sunuluyor. Bu sebeple gündüz saatlerinde deneyim anlamında tatmak için burayı kullanabilirsiniz. Hemen karşısında bir bar var. Kolay gelsin, merhabalar. Otele girdikten sonra gözlemlediğimiz 3. bar burası. Lobby bar vardı. Hemen Lavanta Bahçesi'nin sol tarafındaki bar vardı. Bu arada biz Alakartlar Sokağı'na bir daha bir bakış atalım buradan. Sonra buradaki barı gösterelim. Burası Kuzin 24'ün barı aslında, değil mi? Ve 24 saat açık. Faruk, kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. 24 saat açık barımız burası. Yine voyage konseptinde premium marka birçok içecek ve özel kokteyller burada arkadaşlarımız tarafından hazırlanıyor, sizlere sunuluyor. Hep marka duymak isteyen misafirlerimiz var. Oldu, hemen söyleyelim. Gentleman Jack'ten Chivas'a, Double Black'ten ne diyelim Jack Daniels'a, Smirnoff'lardan işte rakı çeşitlerine, bütün şişe biralar. Hatta ben şey gördüm ya, Faruk, şu glutensiz Efes'i verir misin? Glutensiz, bu da alkolsüz gram. Şimdi şöyle, Miller'lar, Efes'ler, But'lar, Becks'ler, tamam bunlar eyvallah. Ama bakın çok farklı ürünler var. Glutensiz Efes, alkolsüz bira, Evet. Miller'lar zaten gidiyor. Ya şöyle bir gösterelim genel konsepti. Bu barın 24 saat açık olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Ve dönelim yavaş yavaş. Uzak Doğu ve Asya mutfağı Ven'in yanından geçerken hemen teppanyaki bölümünde şefimizi gördüm. Bu benim dikkatimi çekti. Çünkü genellikle otellerde Uzak Doğu mutfağı veya teppanyakiler akşam saatlerinde açık olur. Hemen bilgi aldım ve size bu bölümle ilgili bir parantez açmak istiyorum. Önemli. Şimdi siz Uzak Doğu mutfağından ya da Asya mutfağından bazı lezzetler tatmak istiyorsanız illa rezervasyon yaptırıp ücret vermeye de gerek yok. Öğleden sonra buraya geldiğinizde belli menüler dahilinde sunumlar yapılıyor size ve teppanyaki de buna dahil. İlk defa bir otelde ücretsiz teppanyaki bölümü görüyoruz. Elbette akşam konsepti kadar geniş bir menüsü yok ama en azından bir deneyim yaşamanız adına, damak tadınızı buradaki menülerle tanıştırmak adına gündüz saatlerinde bile şefimiz hazır bir halde sizleri bekliyor. Şunu da söylemek istiyorum, hani biz çekim yapıyoruz diye bu hazırlık yok. Zaten ben dün ilk otele girdiğimde de dikkatimi çekmişti. Burada Uzak Doğulu aşçımız hazır bir halde beklemekteydi. Şimdi biraz daha yaklaştığımızda aslında voyage tatilini seven misafirimiz, voyage trendiyle tatil yapmayı seven misafirimiz Kuzin 24'e atılacaklar. Kuzin 24 saat açık ve alakart olarak ücretsiz şekilde, rezervasyonsuz şekilde günün istediğiniz her saati size hizmet verebilen bir restoran. Burada tabii hem Türk mutfağından hem de international birçok mutfaktan lezzetleri sipariş verebilirsiniz. Karekod'dan açılan menüden, Karekod'u gösterelim mi? Gösterelim, bir dakika. İbrahim gel. Voyage Torba'da 24 saat Karekod'dan açılan menüden sipariş verebilirsiniz. Aslında diğer alakartlardan ona ayrılan en büyük özellik 24 saat açık olması. Ama ister kahvaltı için gelmiş olun, isterseniz gece uyanıp bir şey alıştırmak isteyin. Bence çok keyifli bir adres olarak sizi bekliyor olacak. Üstelik denize en yakın alakart olarak da bizleri bekliyor. Şimdi artık yavaş yavaş sahile yaklaştık. Efendim, Alakart Restoranlar Sokağı'ndan sonra Voyage Torba'nın sahil bölümüne geldik. Şimdi burada öncelikle dikkatini çekmek istediğim bir durum var. Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak Voyage Torba'nın sahili tamamen yenilenmiş. Şezlonglar, artık şezlong yok, yataklar var zaten. Ben yanlış görmüyorum değil mi? Yatak şezlonglar. Hep ikişer kişilik yatak şezlonglar. Burada misafirleriniz bekliyor, oldukça rahat görünümlü ve gölgelikler de değiştirilmiş. Yine doğal görünümlü ama çok modern, çok rahat bir sunum var plajda. Hemen belirtmek istiyorum ki alakart restoranlarda olduğu gibi buradaki şezlonglara da servis yapılıyor. Yani siz sahildeyseniz bile Karekod'larda açılan menülerden sipariş verebiliyor ve buradaki yatak şezlonglarınıza yemeklerinizi alabiliyorsunuz. Bakın, atıştırmalık demiyorum, kokteyl demiyorum, onlar zaten var. Yemeğinizi alabiliyorsunuz. Yani pizzanızı, hamburgerinizi ya da artık ne arzu ediyorsanız hemen denizin yanındaki şezlongunuza sipariş verebilirsiniz. Burada çok rahat koltuklar da var. Hem çok dekoratif görünüyor. Çimler, zeytin ağaçları ve güzel rahat koltuklar. Aynı zamanda çok da güzel bir beach lounge alanı var. Ben bu alandan kısa bir görüntü paylaştıktan sonra beach lounge'a geçmek istiyorum. Orada bir kokteyl yapımı ile ilgili size
görüntü paylaşmak istiyorum. Sonra tekrar turumuza devam edeceğiz ve sahil boyunca ilerleyerek görüntüleri paylaşacağım sizlerle. Efendim Voyage Torba turumuz devam ediyor. Alakart restoranın sonunda sahile kadar gelmiş olduk ve buradaki çok keyifli doğal malzemeler, doğal dekor malzemeleri kullanarak hazırlanmış beach lounge alanındayız. Ve daha da önemlisi burada çok güzel bir bar var. Şimdi böyle güzel bir yerde tabii keyfimizi artırmak için güzel içecekler bize eşlik edecek. Premium marka içecekler elbette konsepte dahil. Yani istediğiniz hemen hemen bütün viski markalarını konsepte dahil olarak alabileceğiniz gibi miksolog arkadaşlarımız hazırladığı özel kokteyller bence keyfinizi daha da artıracak. Premium içecekleri tek tek saymaya gerek var mı bilmiyorum ama Chivas grubundan Black Label'a, Double Black'ten işte Jack Daniels'a kadar birçok viskiyi burada sipariş edebiliyorsunuz. Ama biz kokteyl içmeye geldik ve Güzel Hanım merhaba, kolay gelsin. Miksolog arkadaşımız Güzel Hanım birazdan bizim için kokteyl hazırlayacak. Burası Voyage Torba'nın miksoloji barlarından bir tanesi. Beach Lounge alanında Güzel Hanım'ın bize nasıl kokteyl hazırlayacağını kısaca göstermesini rica ediyoruz. O da yavaş yavaş hazırlıklara başladı. Evet, ne içeceğiz Güzel Hanım? Neyi tercih ediyorsunuz? Vallahi biz ferahlamak istiyoruz, serinlemek istiyoruz. Biraz da enerji istiyoruz. Enerji ihtiyacımız var. Tatlı, ekşi. Tatlı ekşi her zaman favorim benim zaten. Her zaman favorim zaten. Evet, hadi başlayalım. Güzel Hanım başladı. Biz de buradan şöyle bir sahilden kısa bir görüntü alalım. Tekrar bu tarafa dönelim sonra. Deniz kokusu, çok güzel çiçekler, zeytin ağaçları. Güzel Hanım neler koyduğunu sayıyor yavaş yavaş ama bence içine eklediğiniz malzemeleri hiç saymayın. Çünkü niye biliyor musunuz? Formülü vermiş oluyorsunuz. Evet. Paylaşıyorum. Evet, herkes yapmaya başladı ondan sonra. Elimde şu an zaten şey yok. Ben gördüm. Kaptan Morgan ve Apparel'le başladın. Şimdi atmosferin ne kadar keyifli olduğunu, ne kadar rahat, relax olduğunu ben ifade etmek adına biraz renklerden bahsetmek istiyorum size. Şu anda tabii misafir olduğu için her tarafı çok detaylı gösteremiyoruz ama benim konuşmaya başladığım yere bir kez daha dönelim kokteylimizi hazırlanırken. Rengarenk çiçekler. Hemen karşımızda Kuzin 24 Alakart. Kuzin 24 Alakart'ta yemek alan misafirlerimiz var. Yemyeşil bir plaja giriş yapıyorsunuz. Çimler üzerinden sonra kumlar başlıyor. Plajdaki şezlonglar artık yatak şezlong. Yani buradaki konsept tamamen değiştirilmiş. Birazdan yakından göstereceğim size. Masmavi bir deniz zaten bize yine eşlik ediyor manzara olarak. Ve buradaki barda bir şeyler içmenin keyfini artık geldiğiniz zaman nasıl yaşayacağınız konusunda zannediyorum epeyce fikir vermiş olduk. Güzel, nasıl gidiyor? Evet. Bu sesi duyduysanız yavaş yavaş finale yaklaşıyoruz demektir. Vodka, Aperol, rom, tequila falan, viski, her şey var mı? Malibu. Of. Ama biz bu işten sonra mesai yapamazsak nasıl olacak? Bu Hindistan cevizi mi etrafındaki? Evet. Harika, ellerine sağlık. Güzel, bunu şimdi İbrahim mi içecek, ben mi içeceğim? Peki, paylaşalım. Siz bize iki tane pipet verin. Bunun bir ucundan İbrahim yok. Tabii şaka yapıyoruz da. Şöyle mesai içerisinde içmek de çok böyle şey olmuyor zaten. Ama en azından şu görüntüyü şöyle bir gösterelim. Sonra da turumuza devam edelim. Elinize sağlık. Beach Lounge alanında kokteyl yapımını da izledik. Ve size burada lezzetli kokteyller sunan arkadaşlarımızla kısa böyle bir sunum yaptıktan sonra turumuz devam ediyor. Az önce sahildeydik. Yine aynı noktadayız. Bu arada ilerlerken tesisin atıklar konusunda böyle istasyonlarından da bahsedelim. Kağıt, metal, cam ya da plastikler ayrıştırılıyor. Bu tesisin sahip olduğu belgeler gereğince uygulaması gereken bir sistem aslında. Sadece burada misafirin attığı çöpler değil, tesisin genel atıkları da ayrıştırılarak geri dönüşüme gönderiliyor. Bununla ilgili de burada kısa bir dipnot vermiş olduk. Şimdi bu güzel yoldan turumuza devam ediyoruz. Biraz daha detay göstereceğim size. Efendim şimdi Voyage Torba'da sahil boyunca bu güzel yoldan ilerlerken hem sahilin güzel görüntüsünü bir kez daha gösteriyorum. Şimdi şezlongların arasına giremiyoruz çünkü misafirler var ama buradan zaten yeterince ifade bulunduğumu düşünüyorum. Drone görüntüleriyle de aslında sahilin genel görüntüsünü sizlere sunmaya gayret ediyorum. Bu arada yavaş yavaş artık odaları da görmeye başladık. Elbette videomuzun devamında odalarla ilgili bir sunum yapacağım size. Bu videoda bir tane örnek oda göstereceğim. Ama odalarla ilgili ayrı videomuzda tam 9 farklı çeşit odayı videomuza sunmuş olacağız. Ve o videomuzda Villa Dio'da olacak. Şu anda bulunduğumuz yer Voyage Torba'nın yeni oda kategorisi olan Villa Dio'nun tam önündeyiz. Burası iki ayrı üniteden oluşuyor. Bir tanesi dubleks olan hemen şu önümüzdeki bölüm. Bir tanesi de benim tam karşımdaki
tek katlı bölüm. Buradaki gördüğünüz bahçe tamamen bu villalarda kalan misafirlere ait. 2 bölümü beraber alabiliyorsunuz. Toplam 4 tane yatak odası var. Dubleks olan da altlı üstü birer yatak odası. Sağımdaki yerde de tek katlı olanda da ayrı ayrı 2 tane yatak odası var. Toplam 4 yatak odasında 4 ayrı aile konaklayabiliyor. Yani çocuklarla beraber 10-12 kişiye kadar burada konaklayabilirsiniz ve Villa Dio'da kalan misafirlerin özel ayrıcalıkları da var. Pavilyonları ücretsiz olarak sunuluyor. Onlara butler hizmeti veriliyor. Alakart restoranlarda daha öncelikli rezervasyon ayrıcalığı tanınıyor ve bu da butler demişken parantez açayım. 24 saat onlara yeme içme servisi yapan bir arkadaşımızdan bahsetmek istedim aslında. Dolayısıyla oda turumuzda bunları detaylı anlatacağız. Ama bu yürüyüşümüz sırasında kısaca bahsederek Villa Dio'nun bu güzel, keyifli bahçesini göstermek istedim. Üstelik burada kalan misafirler denize sadece birkaç adım mesafedeler. Bir kez daha burayı gösterelim ve yürüyüşümüze devam edelim. Şu anda Executive Bar'ın olduğu bölümdeyiz. Tesisi turlamaya başladığımızdan beri zannediyorum 1, 2, 3, 4. bar oldu burası. Özelliği sahile yakın olması, bir diğer özelliği ise Executive odaların olduğu bölümde olması. Bakın şu bölümde bulunan odalar Executive deniz tarafı odalar. Buradaki havuz da tüm misafirlerin kullanıma açık bir havuz. Tabii farklı havuzlar var. Tesiste bir tane havuz yok. Yine drone görüntülerinde çok net bir şekilde ifade etmeye çalıştım. Ancak yine Executive odaların yakın bir şekilde kullanabileceği bir havuz olarak burayı ifade edebiliriz. Executive deniz tarafı odaların ayrıcalığı ise yine odalarda bahsedeceğim. Denize en yakın olan odalar. Bunlar kendi içinde deniz tarafı olanlar veya deniz manzaralı olarak da ayrılabiliyor. Yani rezervasyon yaptırırken dikkat edin, deniz tarafı ayrı bir ifade, deniz manzaralı ayrı bir ifade. Deniz tarafı derken denize yakın olanlar ifade edilmeye çalışılıyor. Asırlık zeytin ağaçları, yine çiçekler, lavantalar, yaseminler, yavaş yavaş ilerliyoruz. Bakın bir başka odanın önünden geçiyoruz. Burası da Executive deniz manzaralı bir aile odası. Yine kendine ait bir bahçesi var. Yine bu odanın da ücretsiz pavilyon kullanım hakkı var. Bir butler hizmeti alabiliyor vesaire gibi. Tabii bu ayrıcalıklar değişebiliyor. Rezervasyon aşamasında bizden bu detayları sorabilirsiniz. Ama en azından böyle ayrıcalıklı odaların olduğunu da ben belirtmek istiyorum. Denize en yakın odalardan bir tanesi. Hatta belki şöyle baktığımızda bence en yakını. Ya odanızdan çıkıp şöyle 20 metre 30 metre sonra denize girebilirsiniz. Ve sahil boyunca ilerlemeye devam ederken gözüme plajdaki havlu deski, beach bar ve iskele takıldı. Şimdi bakalım misafirlerden müsaitlik yakalayabilirsek oradan da biraz görüntü ekleyelim. Şu anda Voyage Torba'nın sahil bölümündeyiz. Şimdi burada hem kumsalla ilgili biraz size fikir vermiş oluyorum görüntülerle. Hem de İbrahim biraz yaklaşır mısın? Denizin sığlık derinlik durumunu da biraz göstermek istiyorum. Bakın çocuklar denize yürüyerek girebiliyorlar. Ortalama şöyle bir 7-8 metre 10 metre derinleşmeden denize giriş yapılabiliyor. Ve bütün şezlonglarda kare kodla sipariş sistemi var. Buradaki tüm şezlonglara servis yapılabiliyor. Yemek servisi dahil. Sadece içecek servisi ve atıştırmalık servisi değil. Yanı sıra Voyage Torba'da geçen yıldan farklı olarak iskelede bir değişiklik var. Ön tarafında 3-6 tane pavilyon eklenmiş. Bu pavilyonlar tabii rezervasyonlu ve ücretli olarak misafire sunuluyor ama bazı oda tiplerinde mesela Villa Dio'da ücretsiz olarak sunulabiliyor. Bunun dışında diğer tüm şezlonglar ve şemsiyeler ücretsiz olarak misafirlerin kullanımında. Şimdi burada bir beach barımız var. Çok da şık görünüyor. Üstü güzel böyle kamışlarla falan doğal bir görünümle dekore edilmiş. Soğuk meyve aslında plajdan çok ihtiyaç duyacağımız atıştırmalıkların başında geliyor değil mi? Soğuk karpuz. Kolay gelsin Barış, merhaba. Tabii ki çayınız, kahveniz ve alkollü içecekleriniz de burada sunuluyor. Bu arada biz 5. barı anlatıyoruz yürüyüşümüze başladığımızdan beri. Gayet güzel tertemiz havlular da burada. Premium marka içeceklerin, Olmeca'ların, Gentleman Jack'lerin, Chivas'ların, Black Label'ların, Bacardi'lerin, Smirnoff'ların veya isterseniz burada kokteyllerinizin duyduğunuz dilin sesini yarışma başladı. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Yine Voyage Torba'nın imza kokteylini alabileceğiniz ve bence Beach Lounge alanı da çok güzeldi. Ama denize yakın olduğu için dalga sesleriyle beraber, deniz kokusuyla beraber daha yakın olmasından dolayı bu barda güzel kokteyller sizleri bekliyor. İbrahim bir zoomlar mısın? Yine çilekli limonlu bir şeyler geldi galiba. Evet. Kolay gelsin. Bu defa bizim için değil. Bir misafirimizin siparişi bu. Degusto'nun önüne geldik. Ana restoranın ön kısmındayız. Sabah öğle akşam yemeği açık olarak burada Degusto'da sunuluyor. Biz de ne tarafa gidelim? Aslında burada bir spa merkezi ve fitness center var. Çok da donanımlı. İsterseniz birazdan görüntü ekleyelim. Hadi buyurun. Ben plajdan tam ayrılacaktım. Yusuf'a rica ettim. Yusuf kusura bakma. Hakkını helal et. Yusuf'u beklettik. Siparişleri gittiği misafirlerimiz de bir 10 saniye daha beklesinler. Ama
plaja kadar böyle bir servisin yapıldığını göstermek istedik. Hamburgeri, pidesi, kızartma tabağı ya da artık ne sipariş verdiyseniz bakın şu anda plajda bu servis yapılıyor. Voyage Torba'nın en büyük ayrıcalıklarından bir tanesi, nerede olursanız olun yiyeceğiniz, içeceğiniz bulunduğunuz yere servis ediliyor. İskele, sahil, havuz hiç fark etmez. Evet, şu anda bulunduğumuz yer Degusto Ana Restoran'ın altı. Yine sahile birkaç adım mesafedeyiz. Ama fitness'tan bahsetmiştim. Çok kısa bir görüntü paylaşmak istiyorum. Çünkü özellikle spor programını aksatmak istemeyen misafirlerimiz fitness center'ı merak ediyorlar. Ben de kısaca bir görüntü ekleyerek yine turuma devam edeceğim. Ve efendim şu anda Voyage Torba'da fitness center alanındayız. Burası düzenli spor yapan misafirlerimiz için tüm gerekli donanıma sahip olan, teknolojik olarak hem kardiyo hem de pres aletlerin bulunduğu bir alan. Aynı zamanda profesyonel arkadaşlarımız da size eşlik ediyorlar. İrina Hanım merhaba, kolay gelsin. Merhaba, teşekkürler. Size de kolay gelsin. Hem Irina Hanım hem de Dilara hocamız var, şu anda burada değil. Ama spor yapmaya gelen arkadaşlarımız, misafirlerimiz burada kendi programlarını freestyle çalışabilecekleri gibi isterlerse özel derste alabilirler. Personal trainer programları da Grup alabilirler. dersleri de olabiliyor. Evet, çocuklar için de bunu uygulayabilirsiniz. Evet. Artı bir de zannediyorum beslenme programları ile ilgili yardımcı oluyorsunuz değil mi? Evet, mesela bizim normal hali haftalık program var. Standart haftalık biz değiştiriyoruz. Şimdi yeni ders de başlayabilir. Paddleboard kürekle deniz içinde. Tamam. Ders o da olabiliyor. Gün içerisinde şeyler var, belli program dahilinde grup aktiviteleri var. Onlara Evet, katılabiliyorsunuz. Onlar için bir ücret ödemenize gerek yok. Gerek yok. Ama eğer özel ders almak istiyorsanız, yani kişiye özel bir çalışma yapmak istiyorsanız da yine Evet. bununla ilgili size Ücret. programlar yapabiliyorlar. Şöyle kısaca bir dolaşabilir miyiz biz buraya? Tabii ki Tamam. dolaşabiliriz. Hem pres aletleri var, Evet. hem Makineler kardiyolar gayet var. güzel. Evet. Bu arada koşu bantları deniz manzaralı. Merhaba. Hemen karşıda dumbbell'lar var. Çok kısaca fikir vermeye çalıştım. Zannediyorum yeterli olacaktır. Ben çok teşekkür ederim size. Ben teşekkür ederim. Bekliyoruz size. Tamam. Antrenmandan Evet. sonra misafirler saunaya girmek isterse veya masaj yapmak isterse spa merkezinde göstermek istiyorum onlara. Aynen. Sonra oradan devam edeceğiz. Evet evet. Kolay evet. gelsin. Tamam Sağ olun. teşekkürler. Sağ Size olun. de kolay gelsin. Tamam. Efendim Voyage Torba'da turumuz devam ediyor. Şimdi az önce fitness center'ı gezerken Irina'ya şey demiştim. Hani spor yaptıktan sonra misafirimiz saunaya girmek isterse, masaj yapmak isterse diye. Ve tamam, hemen ne yaptık? Fitness center bölümüne geldik. Ve böyle güzel bir detoks barla karşılaştık. Gün içerisinde spa merkezine geldiğinizde, masaj, bakım paketleri aldığınızda veya saunayı, hamamı kullandığınızda buradaki detoks bardan da faydalanabiliyorsunuz. Vitamin bardan diyelim aynı zamanda faydalanabiliyorsunuz. Arkadaşlarımız buradaki meyve veya sebze sularını, detoks çiçeklerini anlık olarak hazırlıyorlar ve misafirlere sunuyorlar. Şimdi yavaş yavaş isterseniz, bir de şöyle bir durum var. Burada bütün alanları gösteremeyebilirim. Çünkü şey var, hani misafirler var içeride, masaj bölümlerine falan geçemeyebilirim. Gün içerisinde biraz yoğunluk olduğu için çok kısaca birkaç görüntü eklemeye çalışacağım sadece. Efendim spa merkezinden kısa kısa görüntüler eklemeye çalışıyoruz. Sauna alanı ama hamam bölümüne geçemedim. Biraz yoğunluk var, misafirler var. Genel anlamda size fikir vermek adına bu alanları göstermek istiyorum. Dinlenme bölümü. Tabii masaj odaları da var. Siz hizmetinizi, bakım paketini aldıktan sonra dinlenmek istediğinde kullanabileceğiniz bu loş ışıklı, güzel kokulu ve hafif müzikli alan burası. Şöyle birkaç adım daha atalım. Efendim birkaç dakika önce sauna doluydu ama tam bir çekim yaparken müsaitlik oluştu. Biz hamam ve saunadan biraz hemen görüntü ekleyelim. İbrahim bir yaklaşırsan kardeşim. İşte Voyage Torba'da spa seven misafirlerimizin faydalanabileceği hamam alanı burası. Tabii hamam dışında bir de saunası var, buhar odası var. Onları da gösterdim. Bakın şurada buhar bölümü var. Kısaca göstermiş olduk. Buharlı olan yere girmek çok mümkün olmuyor tabii. Burada da saunası var. Oldukça modern, oldukça ferah. Bakın oldukça geniş bir sauna. Hafif bir mentol kokusuyla tekrar çıkabiliriz. Ve dinlenme alanları. Kısaca fikir verdiğimi düşünüyorum. Bu alanın son derece modern, son derece ferah, son derece temiz ve bakımlı olduğunu, yani spa hizmeti almanız için son derece keyifli bir alan olduğunu göstermek istedim. Bir tane de masaj odası göstereceğim müsaitlik varsa ve turumuza devam edeceğiz. Efendim burası da Voyage Torba'da masaj odalarından bir tanesi. Aslında burası VIP bir oda. Exclusive Room olarak geçiyor. Ama genel olarak ben tasarımı ve dekoru size göstermek istedim. Bu odada balayı çift olarak gelecek misafirlerimiz jacuzzi veya işte yan yana sohbet ederken masaj alma imkanını da kullanabilirler. Diğer bakım paketlerini alan misafirlerimiz de tekli veya çiftli masaj odalarını kullanabilirler. Kısaca fikir vermek açısından bu görüntüyü paylaştıktan sonra turuma devam ediyorum.
Efendim Voyage Torba keşfimiz devam ediyor. Şu anda akşamları çok nitelikli şovların ve partinin yapıldığı Danza'dayız. Ben burada şunu söylemek istiyorum. İstanbul'da, Boğaz'da çok böyle hani popüler eğlence mekanları var ya. Hani alın bir tanesini, o en popülerini buraya koyun. Denizin hemen yanı başındayız. Muhteşem teknolojik donanıma sahip olan bir sahne var ses ve ışık düzeniyle. Bunun dışında misafirlerimizin oturarak ister koltuklarında, hemen şurada koltuklar da var. İbrahim gel kardeşim gösterelim. Bakın burada rahat koltukların olduğu alan var. Akşam saatlerindeki çektiğimiz görüntüleri zaten videoya ekleyeceğiz. Hatta bu bölümlerde ara görüntülerle şu anda İbrahim kardeşim editlerinde akşam görüntüleri size sunuyor olacak. Ve bu alanda misafirin şovlarını izlerken, eğlenirken tabii ki hemen arkadaki bardan da servisleri yapılıyor. Efe kolay gelsin. Nasılsın? Sağ olasın. Şimdi bu bar sabah saat 10'da açılıyor. Akşam saatlerine kadar açık. Akşam 6 ile 9 arası yemek saatlerinde kapalı oluyor. 9'dan sonra hemen ortada bir miksoloji barı var. Şu bardakların görüldüğü yer. Ve Danza Bar. Gece saat 2'ye kadar, 3'e kadar eğlence kaçta bitiyorsa hizmet vermeye devam ediyorlar. Yine çok güzel kokteyller misafirimiz için burada hazırlanıyor, sunuluyor. Efe kime gidiyor bu kokteyl? Sahile mi gidiyor? Şimdi tabii burada Voyage'in genel konseptindeki sunumu ben bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Misafirler gelip bardan bir şey almıyorlar. Sipariş geliyor buraya. Arkadaşlarımız, barmen, miksolog arkadaşlarımız, barista arkadaşlarımız sunumu hazırlıyorlar. Ve o sipariş sahile diğer arkadaşlarımız tarafından servis yapılıyor. Sahile hemen birkaç adım mesafedeyiz. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Bunun dışında söyleyebileceğim premium marka içecekler zaten bütün barlarda olduğu gibi burada gördüğümüz tüm markalar konsepte dahil. Jack'le ilgili özel bir sunum yapılmış. Gentleman Jack'ler, ballı Jack'ler, Jack ne bileyim işte Jack'in her çeşidi. Ben tekrar söylüyorum burada esas önemli olan hani markaları tek tek saymak değil ama Efe gibi konusunda uzman arkadaşlarımın yaptığı kokteylleri mutlaka deneyimleyin. Şu anda zannediyorum 6. ya da 7. bar anlatıyorum ve her birinde tek tek bahsettiğim konu kokteyl konusu. Gerçekten hani marka premium bir içecek içmekten çok daha güzel bir deneyim yaşatıyor. Damak tadı ve damak zevki bırakıyor. Tabii ki keyifsizin. Bu demek değildir ki diğerleriyle ilgili kötü düşüncemiz var. Keyfiniz, canınız hangisini istiyorsa burada eğlence sırasında bunu tadabilirsiniz. Bugün akşam saatlerinde burada bir cyber party varmış. Onunla ilgili görüntüler de çekeceğiz, videomuza ekleyeceğiz. Bu alanın gerçekten çok kaliteli bir eğlence ortamı sunduğunu, denize yakın olduğu için de atmosferin çok ferah ve keyifli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Efe kolay gelsin abi, görüşürüz. Evet, turumuza devam ediyoruz. Efendim Danza Bar'dan sonra Voyage Torba'nın sahildeki son hizmet alanına geldik. Ve bence en keyifli noktalarından bir tanesine geldik. Blue Voyage'dayız. Şimdi buranın farklı özellikleri var. Bunlardan bahsedeceğim size. Özellikle Voyage'daki yeme içme konseptli videomuzu izlediğinizde burada sabah saatlerinde Ege mutfağının, Ege bölgesinin ürünlerinden oluşan bir kahvaltı sunumu yapıldığını ve ücrete dahil olduğunu söylemek istiyorum. Öncelikle bundan başlayalım. Sabah saat 9 ile 11 arasında rezervasyonsuz ve ücretsiz olarak Ege mutfağının kahvaltıları burada kahvaltı sunumu size hizmet olarak veriliyor. Bunun dışında akşam saatlerinde rezervasyonlu ve küver ücretli, servis ücretiyle balık alakartı, deniz mahsulü alakartı olarak hizmet veriyor. Şu anda olduğu gibi öğleden sonra geldiğinizde de pizza kokuyor ya. Kolay gelsin. Şöyle kısaca bir görüntü ekleyelim İsmail. İsmail, öğle ile akşam arasında 12.30'da 16 arasında hangi menüler var burada? Burada sinek Tamam, sinek olarak. Atıştırmalar var. Hı hı. Hani normalde balık restoranı diye geçtiği için Evet. ekstra hani kalamar var, levrek var. Kalamar, levrek, böyle deniz mahsullerine sipariş verilebiliyor. Biraz onlardan da var. Hani misafirlerimiz sorduğunda Karides tava var mı mesela? karides sabah akşam. Akşam var. Peki tamam. Buyurun. Ya nasılsın? Hoş geldiniz. Ne var ne yok? İyi, teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ ol. Yine Voyage Torba'daki yeme içme konseptli sunumumuzda Blue Voyage'da hem sabah kahvaltısını hem de akşam menüsünü görebilirsin ama öğlen saatlerindeki şu keyifli atmosferi bir kez daha göstermek istiyoruz. Diğer müsaadenle. Şu anda bulunduğumuz platform denizin üzerinde. Yani artık sahilde değiliz. Buradaki konsept tamamen değiştirilmiş. Bence çok şık olmuş. Ben tekrar vurguluyorum ama gözden kaçmasın, atlamayın diye. Voyage Torba tatilinizde sabah saat 9-9.30'a gelip buraya Bodrum bölgesine ait menülerden oluşturulmuş kahvaltınızı ücretsiz alabiliyorsunuz. Çok keyifliydi. Ben özellikle söylemek istiyorum. Şey yapmayın diye, atlamayın diye. Bunun dışında başka ne söyleyebilirim? İşte sahil keyfinizi yaparken tabii birçok yemek alabileceğiniz bölüm var. Alakart restoranlar sokağı var. Şezlonglarınıza servis alabiliyorsunuz.
Yani direkt buradaki menülerden şezlongunda yemek gelebiliyor. Ama yok ben masada yiyeceğim derseniz de o zaman buraya gelip böyle muhteşem bir atmosferde hatta şey yapabilirsiniz. Arada bir böyle atlayıp serinleyip tekrar çıkıp yemeye devam edebilirsiniz. Böyle. Blue Voyage'da artık Voyage Torba'daki sahil yürüyüşümüzde sonuna gelmiş olduk. Şimdi buradan tekrar odaların olduğu bölüme geçeceğiz. Yani resepsiyon bölümüne geçeceğiz. Aqua Park ve Mini Club alanlarını göstereceğim size. Sonrasında da oda turumuz başlayacak. Odalarla ilgili fikir vereceğim. Ve yavaş yavaş sonra turumuzu sonlandıracağız. Devam ediyoruz şimdi. Efendim Voyage Torba'nın içindeki yürüyüşümüz devam ediyor. Sahil bölümünden şimdi Aqua Park alanına gidiyoruz. Bu arada belli bölümlerde tabii havuzlar da gözümüze çarpıyor. Şu anda bulunduğumuz bölümün havuzlardan sadece bir tanesi. Bunlardan egzekutif manzaralı odaların, egzekutif konseptli odaların olduğu bölümde hemen şöyle karşıma denize yakın olan havuzda ısıtma özelliğinin olduğunu söylemek istiyorum. Bu havuz özellikle bahar aylarında havaların serin olduğu dönemlerde ısıtılmış olarak hizmet veriyor misafirlerimize. Denize en yakın havuzun ısıtmalı olduğunu söyleyerek aklınızda kalacak şekilde bir not bırakalım, dipnot olsun. Sonra turumuza devam edelim. Voyage Torba turumuz, keşfimiz devam ediyor. Şimdi geldiğimiz yer çocuklar için bir cennet olan TUGİ Çocuk Kulübü. Şimdi burada aslında birkaç farklı bölüm var. Birincisi şu anda hemen sol tarafında bulunan güvenlikli alan, yani kapalı alan. Onun akabinde birkaç adım ilerlediğimizde çocuk kaydıraklı olan bölüm var. Sonrasında daha büyük kaydıraklı olan Aqua Park bölüm var. İsterseniz önce TUGİ'den başlayalım. Sonra da kaydırakların olduğu Aqua Park alanlarını görüntüleyerek çocukları bekleyen dünyayı onlara ifade etmeye çalışalım. Haydi buyurun. Ve efendim TUGİ Çocuk Kulübü'ne giriş yaptık. Burası tabii küçük çocukların girip çıkabilecekleri bir alan değil. Kapı olarak söylüyorum. Güvenli bir alan. Ve siz çocukları buraya bıraktıktan sonra artık buradaki arkadaşlarımız onu teslim alıyorlar sizden. Ve burada güzel zaman geçirmeni sağlıyorlar. Esra Hanım merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Kolay gelsin. Merhabalar, kolay gelsin size de. Şimdi çocuklarla geldiğiniz zaman burada tabii ekip arkadaşımızı karşılar dediğimde tam da bundan bahsediyordum. Bir resepsiyon alanı var. Evet. Çocukların kayıtları alınıyor burada. Evet, çocuklarımızın kayıtları alınıyor burada. Ailenin bize teslim ettiği çocuklara bilekliklerimizi takıyoruz. Pembe, mavi ve kırmızı bilekliklerimiz. Hı hı. Mavi ve pembe yine teslim edilen ama kırmızı bilekliğin ayırt edilme özelliği ailenin istemediği şeyler. Hı. Yani soğuk su içmesini istemiyorsa ve alerjisi varsa kırmızı bileklik takıp kaydını alıyoruz. Daha sonra içeri alıyoruz çocukları. Tamam, peki. Yani çocukların ihtiyaçlarına göre, anne babanın uyarısına göre renkli bilekliklerle bunu ayırabiliyorsunuz. Evet. Peki saat kaçtan kaça kadar açık burası? Sabah saat 10'da açılıyoruz. Akşam 6.30'a kadar açız. 6.30'dan 8'e kadar da bir dezenfekte saatimiz oluyor. Her ne kadar pandemi bitmiş olsa da çocuklarla çalıştığımız için dezenfekte devam ediyor. 8'den de saat 12'ye kadar tamamen hizmet veriyoruz. Gece 12'ye kadar açık. Sadece akşam saatlerinde bir dezenfekte süreci var. O da akşam yemek saatinde geliyor zaten. Evet. Şimdi şu anda burası TUGİ Club'ın resepsiyon alanı aslında. Şimdi içeride birçok farklı alan göreceğiz. Evet, diyebiliyorum. içeride aktivite Dışarıda alanlarımız. bir çim zeminli oyun parkı var. Onu buradayken İbrahim hemen bir göster istersen. Küçük bir Survivor parkuru ve çim alan. Bir küçük çocuk parkı olarak ifade edebiliriz. Sonrasında da Esin Hanım bize refakat ederse şu iç alanları kısaca bir turlayalım. Tabii ki. Siz anlatabilirsiniz Esin Hanım. Biz çekime devam edelim. Burası kız çocuklarımız için tuvaletlerimiz. Onlara göre ayarlanmış ve içeride küçük yaş çocuklarımız için de klozet aparatlarımız mevcut. Burası 0-3 yaş bebek odamız. Burada aile ve yani ebeveyn kontrolünde alıyoruz burayı. Çünkü 0 ve 3 yaş arası çocuklarımız ailenin bakımına ihtiyaç duyuyor. Burası erkek çocuklarımız için tuvaletlerimiz. Daha sonra hemen ardından aktivite odamız geliyor. Tüm aktivitelerimizi burada yaptırıyoruz. Oyunlarımızı burada oynatıyoruz. Gün içerisinde çocuklarla birlikte el iş aktiviteleri, sanatsal aktiviteler yapıyoruz. Tuval aktivitelerimizi dışarıda yapıyoruz ve şövalye ile birlikte yapıyoruz. Dış alanımız var ve her odalardan dışarıya çıkan balkonlarımız var. Burası gayet güzel gölgeli bir yani gölge ve yumuşak zeminli bir alan. Yani çocuklar için aslında koşup oynarken de güvenli olduğunu, olabildiğince güvenli olduğunu söylemek lazım. Bütün her yer yumuşak bir şekilde minderlerle kaplanmış. Tamam, devam edebiliriz. Dolaplarımız mevcut ve yaptığımız aktiviteleri, çocukların yaptığı aktiviteleri dolaplara yerleştiriyoruz. Burada bir Lego duvarımız var. Her yaş çocuğun oynayabilmesi için 0-3 yaş da burada oynayabiliyor. Onlar için bir duvar yapıldı. Ardından bulmaca oyunumuz var. Burada da çocuklarımız
görsellerle birlikte oyunları buluyorlar. Bu şekilde bir oyun yapıyoruz çocuklar için. Bu tarafa gelecek olursak burası sinema odamız. Sinema odamızda da belirli saatler aralığında sabah saat 12.30'da, akşam da saat şovdan sonra 9.30'da sinemamız oluyor. Minder şeklinde yapıyoruz çünkü koltuk şeklinde olmamasının sebebi çocukların kollarını çarpabilir. Yani biraz daha güvenlikli ve daha rahat olabilmesi için. Valla benim bile şöyle uzanıp bir film izleyesim geldi yani. Güzelmiş bayağı. Burada çocuklar duvar boyası kalemiyle birlikte boyama yapıyorlar. Bazıları silinebiliyor, bazıları silinemiyor. Çünkü çocuklarımız kendi istekleriyle Kafalarına göre karalıyorlar Evet, yani. daha sonra Bu şey mi ama? temizliyoruz. Yani bu temizlenebiliyor. Evet, daha sonra Ha, evet. temizliyoruz çünkü Tamam. bunu. Tamam, peki. Restoran alanına geçebiliriz. Burada 7/24 çocuklara verdiğimiz, yani buranın açık olduğu sürece içeceklerimiz ve dondurmamız var. Yine bizlerin kontrolünde kullanıyorlar buraları. Tamam. Daha Ve büfe oluşturuluyor. Evet, Öğle ve çocuk akşam. kids büfesi var burada. Yemeğinden hani çorbası ve ana yemekleri, meyvesi, tatlısı ve küçük aperatifler, incir ve bisküviler şeklinde burada çocuklar için bulunuyor. Esnaf hangi saatlerde hazır oluyor büfe? Saat 12 ile 2.30 arası Anladım. açık oluyor. Tamam, teşekkürler. Rica ederim. Devam edebiliriz. Efendim Tuki Club'dan sonra çocukların en çok eğleneceği diğer bölüme geldik. Aqua Park alanındayız. Burada iki farklı Aqua Park alanı var. Bir tanesi bu şekilde gördüğümüz daha küçük kaydırakların olduğu bölüm. Bir de yan tarafta büyük kaydıraklar var. Ama ben burada esas başka bir şeyden bahsetmek istiyorum size. Şimdi çocuklarla geldiğinizde onlar kaydıraklarda eğlenirken siz de burada yine Aqua Bar olarak isimlendirilen barda içeceklerinizi alabilirsiniz, kokteyllerinizi alabilirsiniz veya isterseniz hemen şu bölümde bir sinek restoran var ve aquapark alanında çocuklar eğlenirken anne babalar, ebeveynler de çocuklar acıktıklarında buradaki sinek restorana gelip yine alakart olarak servis alabilirler. Pizzalar, makarnalar, hamburgerler burada onlar için hazırlanmış durumda ve yine Karekod'dan açılan menüden sipariş verilebiliyor. Bu şekilde aslında aquapark alanında eğlenirken de ana restoranlara veya alakart restorana gitme gereği duymadan burada atıştırmalık alabiliyorsunuz. Buradan manzarayı bir daha göstereyim İbrahim bir şekilde. Gayet hareketli, gayet eğlenceli bir alan. Ve bu küçük kaydırakların bulunduğu bölümden sonra hemen yan tarafta da büyük aquapark var. Burada şöyle bir ayrıcalık var. Büyük aquapark alanıyla küçük aquapark alanı birbirinden ayrılmış durumda. Küçük çocukların güvenliği açısından sadece ebeveynlerin kontrolünde diğer taraf kullanılabiliyor. Tabii görevli arkadaşlar da var sürekli gözlem yapan, çocukları gözlemleyen. Ama bu şekilde görüntüyü sizlere ileterek aquaparklarla ilgili paylaşımımızı da tamamlamış oluyoruz. Ve efendim şimdi sıra geldi Voyage Torba'da odalardan bahsetmeye. Eminim ki çok merak ediyorsunuzdur. Odalarla ilgili özellikle Voyage Torba'da tatile gelen misafirlerimiz öncelikle odaların konumu ile ilgili hep kafalarına bir karmaşa oluyor. İşte Olive Superior odalar var, Olive Garden'lar var, Executive Garden'lar var ya da deniz tarafı odalar ya da deniz manzara odalar var. Şimdi bu videoda ben size şu anda bulunduğumuz Olive Superior odaların olduğu bölümden örnek bir oda göstereceğim, bir de aile odası göstereceğim. Şimdi şu anda bulunduğumuz yer Olive Superior odaların bulunduğu alan. Olive Superior odalar arkamda gördüğünüz yapı tarzında. Voyage Torba'nın mimarisini betimleyecek şekilde beyaz badanalı, Lego tipli, Bodrum tarzı evlerden oluşmakta. Olive Superior dediğimiz zaman birbirine bitişik nizam yapılmış bloklar ve ortalarında bir havuz var. Bu havuzun hemen birkaç adım şöyle yukarı çıktığımızda bu da ahşap zeminli bir platforma sahip havuzun etrafı. Bir barı var. Kolay gelsin, merhaba. Saat kaça kadar açık burası acaba? 6'ya kadar. 6'ya, sabah 10'dan akşam 6'ya kadar açık. Olive Superior'ların tam ortalarında avlu şeklinde olan alanda havuz, bir adet barı var ve akşam 6'ya kadar açık. Bu odaları özellikle çocuklu ailelere tavsiye edeceğim çünkü bakın burada hemen drone görüntüsünü eklemek istiyorum. Odaların konumu itibariyle Aquapark, Mini Aquapark ve Tugi Çocuk Kulübü buraya çok yakın, hemen arka tarafta. Dolayısıyla çocuklu ailelerimiz burada çok daha kolaylıkla bir kullanım yapabilirler. Burada hem aile odaları var hem de standart, yani Olive Superior dediğimiz standart kategoride odalar var. Yavaş yavaş bir tanesini keşfederek isterseniz turumuza başlayalım. Bak hatta Aquapark da buradan görünüyor. İbrahim gel bir göster abicim. Bakın hemen Aquapark'ın ön tarafındayız. Ben odaların özellikle yapı ve konum olarak tam olarak ifade etme niyetindeyim. Çünkü Voyage Torba rezervasyon yaparken en çok bu kısma takılınıyor. Tekrar diyorum, Olive Superior'lar bunlar, drone görüntülerinde ifade ediyoruz ve şimdi yavaş yavaş bir tanesinin içini keşfetmeye başlayalım.
Ve efendim Olive Superior odaya giriş yapıyoruz. Bu odalara giriş yaparken de en çok dikkatimizi çekecek olan şey hemen hemen bütün bloklarda, bütün odalarda, diğer odalarda da yani Olive Garden'larda ya da Executive odalarda da bir iç bahçe bulunması. İç bahçenin özelliği bize biraz Ege mimarisini, Ege tipi evlerde bulunan iç bahçe alanlarını veya üst katlarda teras bölümlerini anımsatması. Bir zeytin ağacı hemen hemen yine bütün oda tiplerinde bize eşlik edecek Bodrum'un simgesi zeytinler. Bu alanda bir kanepe var. Bahçede oturmak istediğinizde sigara kullanıyorsanız vesaire burayı tercih edebilirsiniz. Şimdi Olive Superior'da da içeriye ilk adımımızı attık. İlk gözlemimiz şu, son derece ferah bir oda. Öncelikle tamamen doğal malzemeler kullanılarak dekore edilmiş bir oda. Hem zeminde hem duvarlarda kullanılan kilim, hasır kilim kullanılmış zaten. Mobilyalarda boya yok. Tamamen doğal bir ifadeyle. Döndüğümüzde duvarlardaki dekor malzemelerinin de yine hasırlar kullanılarak bir dekor yapılmış. Hem yatağın arka tarafında hem de duvarların diğer bölümlerinde. Son derece konforlu bir oda. Yatak kalitesi olarak sizi çok rahat bir uyku konforu sağlayacağını söyleyebilirim. Kapasite olarak Olive Superior odası rezervasyonu yaptığınızda 2 yetişkin artı bu da açılarak bir kişilik yatak oluyor. 2+1. İkinci çocuk küçük bir çocuk ise, bebek ise yaş durumuna göre otelden onay almak kaydıyla 2+2 konaklamaya uygun. Ama büyük yaşlarda çocuk o zaman aile odası almanız gerekecek. Başka gözüme çarpan özellikler. Son derece hoş kokulu. Bütün odalarda standart olarak şarap ikram ediliyor. Eğer balayı çifti olarak geldiyseniz tabii şarabın yanına meyve gibi, çerez gibi ikramlar da yapılabiliyor. Veya bir kutlama arifesinde giriş yaptıysanız. Tabii ki şarap ikramının dışında çok da donanımlı bir minibar sunumu var. Kapsül kahveler ilk göze çarpan ikramlardan. Shadow marka çaylar yine minibar ikramı içerisinde. Pringles, su ve soğuk içecek için de dolabı açtığımızda ne taraftan açılıyor? Buradan, evet. Dop dolu bir minibar konsepti var. Biralarımız, su, soda, meşrubatlar, meyve suyu, Snickers'lar, Haribo. Hatta şurada Oreo'larımız var. Gayet güzel. Kavrulmuş yer fıstığı var ve sütler var. Bu şekilde bir minibar konsepti aslında odaların çok büyük bir kısmında özel kategori odalar hariç hepsinde aynı şekilde sizleri bekliyor olacak. Kullandığınızın yerine ertesi gün yenisini koyuyorlar. Buraya kadar anlaştık. Zeminde gri bir zemin seramiği kullanılmış. Aslında yine dışarıdan bahçeden içeri girerken hani burada küçük çakıl taşlarıyla, zeytin ağacıyla ve güzel koltukla, bahçe koltuğuyla dekore edilmiş alan içeri girdiğinizde çok aslında birbirine bütünlük sağlıyor. Ve gözü rahatsız etmeyen sadece yatak örtüsünde ve şuradaki koltuklara bazı renkler var böyle size enerji veriyor. Onun dışında çok renkli bir bölüm görmüyoruz. Son derece yumuşak renkler kullanılmış. Şimdi banyoya girme zamanı geldi. Hemen ilk adımımızı atalım. Hemen şöyle birkaç adım atarak banyoya giriş yapıyoruz ve önce duş bölümlerini göstermek istiyorum size. Cam kapıyla oluşturulmuş bir ayrı bölüm var ve yağmur duş, aynı zamanda tabii el duşu da var. Çok da geniş bir alanda duş keyfi yapabiliyorsunuz. Diğer kapıyı açtığınız zaman da klozetin olduğu bölüm. Şöyle iki tarafı da açtığımız zaman gayet rahat ve geniş bir kullanım alanı sağladığını söyleyebiliriz. Bornozlarımız var. Burada bir boy aynası var. Ve sola döndüğümüz zaman da dışarıdan gün ışığı alan güzel bir camla ayrılmış bahçeyle banyonun lavabolar bölümünü görebiliyoruz. Granit bir lavabo kullanılmış ve 2 tane ayrı bölümü var. Bence hani odanın doğallığını biraz daha burada lavabolar bile bütünlemiş diyebilirim. İçeride kullanılan aynalar da son derece sade. İsterseniz burayı tabii ki şöyle kapatabiliyorsunuz perdeyi ve içeriye ışık girmesini engelleyebilirsiniz. O dış bahçe zaten odaya ait bir dış bahçe. Herhangi bir şekilde sorun teşkil etmiyor. Ve dolap kısmına baktığımız zaman da valiz bırakacağınız yer, elbise askılıkları, havlular, yine doğal malzemelerle yapılmış, doğal tekstil malzemesiyle yapılmış terlik. Buradaki çekmeceyi açtığımızda saç kurutma makinesi, tıraş malzemeleri, diş bakım setleri, banyo lifleri sizler için hazırlanmış durumda. Gelelim buklet malzemelerine. Dünyanın en iyi kozmetik markalarından birisi olan L'Occitane marka sabunlar, şampuanlar, saç kurutma, saç kremleri sizleri bekliyor. Dolayısıyla ben eğer bir voyaj tatilindeyseniz bu anlamda da cildinize zarar vermeyecek bir kullanımı rahatla yapabileceğinizi söyleyebilirim. L'Occitane markası kullanıldığı için. Burada eşyalarımızı ve ihtiyaç duymayacağımız çamaşırlarımızı koymak için yine hasır bir sepet var. Bunun dışında kuru temizleme,
veya işte ayakkabı bezi gibi, ayakkabı cilası gibi malzemeler. Burada başka ne söyleyebilirim? Genel anlamda özetlemiş olduk ve Olive Superior odayı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Olive Superior odanın özellikle bitişik nizam bir blok yapısına oluştuğunu, çok güzel bir bahçeye çıkabildiğinizi, bahçenin hemen ön tarafında havuza geçiş yapabildiğinizi, havuzun akşam saat 6'ya kadar açık bir barı olduğunu ve bu alanın hemen yan tarafında da aqua park ve çocuk kulübünün olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Merak eden için söylemek lazım ki buradan restorana veya sahile yürüyüş süreniz maksimum 5-6 dakikadır. Hani uzak bir mesafe gibi düşünenler için de bunu söylemekte fayda var. İsterseniz burada bir tane de aile odası görelim ve turumuza devam edelim. Efendim Voyage Torba'da bu defa bir aile odası göstereceğim size. Yine Olive Superior odanın olduğu bölümdeyiz. Çocuklu ailelerin kullanabileceği 2 yatak odalı bir oda göstereceğim. Ama genel özellik olarak mimari itibariyle gene aynı özellikler sizi karşılıyor. Yine bir iç bahçe var. Yine havuzun hemen yan tarafındayız. Bu arada buradaki havuz testteki tek bu havuz gibi düşünmeyin. Zaten drone görüntülerini görüyorsunuz. Birçok farklı yerde havuzlar var. Burası Olive Superior'ların ortasındaki havuzdu. Az önce karşı bloktan bir standart oda göstermiştim. Bu defa Olive Superior aile odasını yine aynı iç bahçe dekoruyla başlamak üzere şöyle yavaş yavaş anlatmaya başlıyorum. Buyurun. Olive Superior aile odası, adımımızı attık. Aynen az önce anlattığım Olive Superior'da olduğu gibi dekorasyon malzemeleri birebir aynı, renkler birebir aynı. Duvardaki hasırlar, yerdeki kilim hasır, burada kilim yok değil mi? İçeride mi vardı bilmiyorum. Bir anda gözüm kilimi aradı. Önemli değil. Minibar konsepti birebir aynı. Kapsül kahveler, Shadow marka çay, cips, birası, meşrubatı veya sütleri ya da Snickers'ları dolapta. Tekrar tekrar göstermiyorum onları. Size zaman kaybettirmemek için. Ama bu odanın en büyük özelliği 2 ayrı bölümden oluşması ve bu 2 ayrı bölümün bir kapıyla da birbirinden ayrılabilmesi. Dolayısıyla bu odayı ebeveyn misafirimize verdiğimizi düşünelim. Bu odayı da çocuklara verdiğimizi düşünelim. Yani 2+2 konaklamaya uygun bir oda burası. Toplamda 4 kişi. Eğer küçük bir bebek varsa bir de park yatak konularak belki 5. çocuğu alabilirler. Otelin onayı dahil olması kaydıyla. Bu odanın bir başka özelliği, aslında birçok odada bunu gözlemleyeceğiz. Etrafındaki cam bölümlerle içeriye güzel şekilde gün ışığı alıyor olması. Mesela Olive Superior'da bir aile odası aldıysanız bakın manzarası ne kadar güzel. Tabii bütün odaların manzarasının aynı olduğunu söylemek çok doğru olmaz. Ama genel anlamda bir sineklik var tabii. Sonuçta bahçeye açıldığı için içeriye uçan kaçan böyle bir sinek falan girmesin diye. Ama bence çok hoş. Tabii isterseniz bu kalın perdeyi kapatarak içerinin ışık almasını da engelleyebilirsiniz. Size kalmış. İbrahim'in arkasındaki bölümden de iç bahçeye açılan bir kısım var. Şimdi buradaki banyo ile ilgili benim söylemek istediğim önemli bir nokta var. Banyonun 2 girişi var. Birisi buradaki kapıdan girilebiliyor. Birisi de hemen şuradaki kapıyla girilebiliyor. Yani ebeveyn odasından veya çocuk odasından giriş var içeriye. Ancak içeri girdiğimiz zaman, ben hemen onu göstereyim size şu şekilde. İçeri girdiğimiz zaman aslında ortak bir lavabosu olan ancak farklı duşları olan bir banyo sizi karşılıyor. Bakın burada bir duş birimi var. Şu şekilde bahçeye doğru da doğallık içeren, size Bali'deymiş, Phuket'teymiş gibi hissettirecek bir duş var burada. Burada klozet var ama aynı ünite, yani duş ve tuvalet ünitesi karşı tarafta da var. Dolayısıyla ebeveynler, anne babalar bu tarafı kullanabilirler. Şöyle gösterelim. Buradaki duş tabii ki standart, yine yağmur duş burada kullanılmış. Karşıdaki dışarıdan daha böyle doğal havası vardı, atmosferi vardı. Yine burada doğal tekstil malzemelerinden yapılmış terlikler, havlular. Yine buradaki çekmecede ihtiyaç duyacağınız banyo malzemeleri ve L'Occitane marka saç bakım ürünleri, şampuanlar, vücut losyonları ve sabunlar misafirleri bekliyor. Yine granit lavabo, yine otelin genel mimarisiyle bütünleşmiş sade bir dekor. Ancak son derece şık ve son derece konforlu. Sizin banyoda ihtiyaç duyacağınız hizmetleri rahatlıkla sunacaktır bu oda. Bunun dışında şöyle döndüğüm zaman tekrar ifade etmek istiyorum. Hem ebeveyn odasından hem de çocuk odasından girildiğinde duş bölümleri ayrı, ancak şuradaki alanı, yani valizinizi koyacağınız giyinme dolabı bölümünü ve lavaboları ortak alan olarak kullandığımızı söylemekte fayda var. Şuradaki boy aynasını da bir kez daha gösterelim. Ve Olive Superior aile odasının da anlatımını sonlandırarak yavaş yavaş turumuza devam edelim. Bakalım başka neler gösterebileceğim size. Şöyle bir daha döneceğim. Odayla ilgili söylemek istediğim başka bir şey var mı diye bakıyorum. Atladığım bir şey var mı diye bakıyorum. Karşıdaki tabloda eski Bodrum evlerinin duvarlarının renklerini, desenlerini göreceğiniz bir şey gözüme çarptı, ambiyans gözüme çarptı.
aslında Voyage Torba'da bu ambiyansın genel mimariye yansıtıldığını da bir kez daha ben gözlemliyorum. Size de bir düşünce olarak, fikir olarak, yorum olarak iletmek istedim. Buradaki anlatımı da bitirdik. Turumuza devam edebiliriz. Efendim Voyage Torba tatilinin sırasında sabah kahvaltısı için 6 farklı noktada deneyim şeklinde size kahvaltıların sunumundan bahsetmiştik. Şimdi öğle yemeği zamanı geldiğinde ise Degusto isimli ana restoranda yine açık bir öğle yemeği seçeneği var. Ama bunun dışında Alakart restoranının bulunduğu sokakta yine sizlere ücretsiz ve rezervasyonsuz şekilde sunumlar yapılabiliyor. Ve bunlar Alakart restoranın kendi menüleri içerisinden seçimler yapılabileceğiniz şekilde sunulmakta. Yani akşam saatlerinde rezervasyonlu ve servis ücretiyle sunulan Alakart restoranlar arkamdaki Uzak Doğu mutfağı Ven gibi ya da Türk mutfağı Kebappa gibi ya da Vista İtalyan ya da Carino Steakhouse gibi restoranlarda ya da Meksika alakart gibi restoranlarda aynen Cuisine 24'te olduğu gibi alakart menüler masaya servis olarak sunulmakta. Bunlar da Degusto'ya alternatif öğle yemeği menüleri olarak kabul edebilirsiniz. Şimdi bunlardan bir tane örnek göstermek istiyorum size. Ama bu örneği gösterirken hani Kebappa'ya gidip de bir kebap menüsü göstermek istemedim. O zaten var. Onun dışında diğer işte hamburger menüler, pizza menüler göstermek istemedim. Onlar zaten var. Ben size herhangi bir rezervasyon yaptırmadan, herhangi bir ekstra ücret ödemeden Uzak Doğu mutfağından Voyage Torba'da nasıl hizmet alabileceğinizi kısaca göstermek istiyorum. Ven'deyiz, öğlen saatlerindeyiz ve burada önce bir sushi büfesinden bahsedeceğim size. Şimdi Ven Alakart'a giriş yaptık. Tekrar diyorum burası Uzak Doğu ve Asya mutfağından lezzetlerini sunduğu alakart. Akşam saatlerinde rezervasyonu bir ücretli ama gündüz saatlerinde saat 12.30'dan itibaren sizlere çok güzel sushi menüler ve teppanyaki menüler sunuyor. Önce sushi'nin yapıldığı yere geldik, sushi bara geldik. Burada çalışan arkadaşımız Akbar, kolay gelsin. Teşekkürler. O Endonezya'dan gelmiş. Indonesia. Endonezya'dan gelmiş. Çok güzel sushi menüler hazırlıyor ve ben bilgi olarak da sürekli eklemek istiyorum. Voyage Torba'da öğlen saat 12.30'dan itibaren Degusto'daki açık büfe öğle yemeğine alternatif olarak isterseniz Kebappa'da, isterseniz Carino'da et menülerinin sunulduğu restoranda, isterseniz Gracias'ta, isterseniz Cuisine 24'te, isterseniz de şu anda bulunduğumuz Ven isimli Uzak Doğu alakartında menüler tadabilirsiniz. Akbar nasıl yaptığını bize gösterecek mi? Please show me how you make. Okay, ha? Sushi'nin nasıl sarıldığını ben göstermek istiyorum size aslında. Hani genelde menülerde görebiliyoruz, büfelerde görebiliyoruz sushi'lerin hazır bir halde sunumlarını. Ama nasıl sarıldığı konusunda bir fikir vermek istedim. Ve bu işi uzmanına bıraktık. Tabii pirinç, haşlanmış pirinç sushi'nin olmazsa olmazlarından. Altında sushi matı var. Yani bambudan yapılma bir ne diyelim mat var. Onun üzerine seriyor ve birazdan ilave malzemeler gelecek. Muhtemelen acaba yengeç mi koyacak, somon mu koyacak bakalım. Evet, somon geldi. Evet, somon füme geldi. Thank you Akbar. Ve son olarak salatalık mı geldi? Harika. Ve şimdi sushi'miz dürüm olacak. Hani bizdeki adıyla Adana kebap yapıyoruz. Saralım bakalım. Ve kesilmeye hazır hale geldi. Onu kestiği zaman da zaten yes please, cut please. Eşit parçalar halinde bölündüğünde sonra da tabaklardan bir tane örnek gösterelim. Ve işte Voyage Torba'da sushi barında sizleri bekleyen sunum bu şekilde. İsterseniz bir de teppanyaki'den bahsedelim size. Aslında teppanyaki biraz daha önem arz ediyor. Çünkü hiçbir yerde öğlen saatlerinde ücretsiz teppanyaki sunum yok ama Voyage Torba'da var. Çok kısaca bir görüntü alalım oradan isterseniz. Efendim şu anda teppanyaki bölümündeyiz. Yine Ven alakartındayız. Öğle saatlerindeyiz. Herhangi bir ekstra ücret ödemedik. Teppanyaki yemek istiyoruz. Çok güzel karidesler, sebzeler eşliğinde hazırlanıyor sizler için. Ve burada farklı bir lezzet, farklı bir deneyim ve farklı bir görsel şov izlemek açısından bence gayet güzel. Şimdi de artık hazırlanan sebzeli noodle ve karidesin tabaklanma aşaması. Son sunum aşamasına geldik. Sebzeli noodle, karides gayet güzel bir şekilde kızartıldı.
Asya mutfağına ait güzel soslarla tatlandırıldı ve misafirlere sunulmak üzere hazır hale getirildi. Çok keyifli ve güzel görünüyor. Kokusu da müthiş. Evet, Voyage Torba'nın bu güzel harcalımlarına bahsettikten sonra turumuza devam edebiliriz. Ve efendim Voyage Torba'da akşam saatleri yaklaştı ve akşam yemeği saati yaklaştı. Artık misafirlerin yavaş yavaş akşam yemeği hazırlığı başladı. Tabii ki ekip arkadaşlarımızın da olduğu gibi. Şimdi akşam yemeğinde tabii ki biz degustoya gideceğiz. Ana büfeyi size göstereceğiz. Açık büfe akşam yemeğini göstereceğiz. Ki orası da artık alakart olarak yemek sunuyor misafirlerine. Oradan bahsedeceğiz ama isterseniz alakart sokağından bir yürüyüş daha yapalım. Ve burada akşam saatlerinde rezervasyonlu ve küver ücretiyle, rezervasyon ücretiyle hizmet veren alakart restoranları kısaca gösterelim size. Hemen göstermek istiyorum. Carino Beef alakartı. Yani burada daha çok drylanmış etlerden sipariş verebilirsiniz. Özel hamburgerler yiyebilirsiniz. İşte Dallaslar, T-bone'lar veya güzel stick menüler sizleri bekliyor olacak. Hemen karşısında ise İtalyan alakart var, Vista var. Burada da daha çok İtalyan menülerinden. Yani ne olabilir? Böyle carpaccio'lar vesaire. Eğer et seviyorsanız yine burada güzel et menüleri var. İtalyan alakartında seçiminizi yapabilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş ilerlediğimiz zaman diğer alakartları göreceğiz. Bunlardan bahsedeyim size. Sağ tarafımızda kebappa var. Burası Türk alakart, Türk mutfağı alakartı. Daha çok ızgara ve kebap çeşitlerini burada sunuyorlar misafirlerimize. Ve tüm alakartlarda şöyle hemen çok kısa göstermek istiyorum. Kare kodlar kullanılıyor ve bu kare kodları okutarak açılan menüden seçim yapabiliyorsunuz. Menüden sipariş verebiliyorsunuz. Kebappa'nın hemen karşısında Gracias var. Burası Meksika alakartı. Ya birazdan burası cıvıl cıvıl olacak. Ben akşam görüntüsü eklemeye çalışacağım. Ama misafirler gelmeden bu haliyle biraz sizlere bilgi vermek istedim. Burası da Ven, Uzak Doğu ve Asya mutfağı. Aynı zamanda teppanyaki var. Öğle saatlerine yaptığım çekimlerde burada da güzel görüntüler aktarmıştım. Öğle saatlerinde saat 12.30'dan akşam saat 16'ya kadar burada bazı menüler konsept dahilinde sunuluyor. Ekstra ücret ödemeksizin bu restoranlardan faydalanabiliyorsunuz ama akşam saatlerinde rezervasyonlu ve küver ücretli, servis ücretli olduğunu bir kez daha söyleyelim. Tabii ki bütün bu alakart restoranlara ilaveten bir kez daha bahsetmek istiyorum. Cuisine 24 ücretsizdir ve rezervasyonsuzdur. Cuisine 24'e gündüz böyle biraz hızlı geçtik. İsterseniz içeriden hemen bir görüntü aktaralım size. Cuisine 24'ün bir teras alanı ve bir iç kısmı var. Kare kod üzerinden açılan menüden siparişler verebiliyorsunuz. İsterseniz büfeden seçimler yapabiliyorsunuz. Anlık olarak burada şef arkadaşlarımız açık mutfakta hazırlıyorlar menüleri. International menüler var. Yani köfte de söyleyebilirsiniz, ızgara levrek de söyleyebilirsiniz, pizza sipariş de verebilirsiniz. Cuisine 24 aslında voyage severlerin vazgeçmediği noktadan bir tanesi. Ben bu videoya kadar özellikle sabah saatlerinde diğer bölümlerdeki alakart kahvaltılardan haberim yokken, onlara başlamamışken diyelim, sabah kahvaltısı için ana restorana en güçlü alternatifi Cuisine 24 olarak söylüyordum. Çünkü masaya gelen kahvaltı her zaman en iyi kahvaltıdır diyordum. Ama şimdi 5 tane farklı alternatif var. Yine de Cuisine 24'ün yerini tutacak gibi değil. Burası her zaman voyage'larda başrolde. Bunu da bir kez daha hatırlatalım ve yavaş yavaş turumuza devam edelim. Degusto'ya gideceğiz şimdi, ana restorana gideceğiz. Ve şimdi sıra geldi Voyage Torba'da akşam yemeği sunumuna. Degusto'ya geldik. Mustafa şefimiz yine burada. Geçen videoda karşılaşmıştık, bize eşlik etmiştin. Evet. Bir daha seni yoracağız. Teşekkür ederim. Nasılsın, iyi misin abi bu arada? İyi, sağ olasın. Gelen Nasılsınız? misafirler o kadar memnunlar ki. Teşekkür Yani ederim. Voyage Torba'da yemek konusu açıldığında herkes diyor ki ya verdiğimiz para helal hoş olsun. Karşılığını verdiler. O yüzden ben de onların nezdinde size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Buradaki ederim. ekibi gerçekten misafirimize karşı yüzümüz ak olacak şekilde yönetiyorsunuz. Degusto'ya giriş yapıyoruz. Buraya gelmeden önce biz Alakartlar Sokağı'nda bir yürüyüş yaptık. Misafirlerimize alakart almaları gerekliliği konusunda da bir takım sunumlar yaptık. Ama tabii orada ben bir şey söyledim. Artık Voyage Torba'da ana restoranda alakart Evet, hizmet alakart veriliyor. hizmetleri veriyoruz. Şimdi restorana girer girmez ilk olarak bu ayrıcalıktan bahsetmek istiyorum. Degusto'da kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri açık olarak sunuluyor. Doğru. Evet. Siz kendi tabağınızı Bunun yanında masadan, kuver menüden alakart siparişi de verebiliyorlar. Mustafa abi hemen şöyle bir tur atalım. Sonra Tamam. bunu özellikle belirtmek istiyorum. Burası artık aslında bir alakart restoran. Yine büfeler var ama masadaki açılan menüden, kare koddan açılan menüden sipariş verip hiç yerinizden kalkmadan istediğinizi masanıza alabiliyorsunuz. O zaman başlayalım. Buyurun. Başlayalım. Yine Voyage şıklığında eski videoları izleyen misafirlerimiz bu görüntüye atılacaklar. Tek porsiyonluk başlangıçlar. Evet. Değil mi Mustafa abi? Ne Minimal diyoruz biz bunlara? sunumlarımız. Abi ne kadar şık. Bunlar nedir böyle ya? Bu ahtapot mu? Evet, ahtapot. Evet, çok güzel.
kızarmış ekmek üzerinde Bunlar tapaslarımız. tapaslar. Aynen. Burada minimal adetliklerimiz var. Yine somondur, lezzet topudur, Minimal ahtapottur. minimal Evet, aparatif. minimal sunumlarımız var. Ben de öğrenmeye çalışıyorum. Deniz mahsulleri biraz ağırlıklı burada. evet. Şurada ne var abi? Hindistan cevizi var. Orada da mus var. İbrahim bir gösterir misin? Burrata Bak. peyniri var içerisinde. Burrito peyniri. Evet, burrata peyniri. Çok güzel. Bugün biraz böyle tapaslarla, burratolarla biraz İtalyanvari mi? Evet. İspanya, İtalya böyle Evet. karıştırmışız. Burada Akdeniz ithal yapmışız. peynir çeşitlerimiz var yine. Tamam. Artık Abi çok güzel görünüyor ya. Bakar mısın şu görüntüye? Yani her öyle. birisi titizlikle hazırlanmış, Aynen. her birine emek verilmiş, her biri özenle hazırlanmış. Aşağıda peynir çeşitleri var. Hani böyle bir başlangıçta bir şarabın ya da rakımın yanına ya da alkol kullanmak zorunda değilsiniz tabii ama peynir tabağı almak isterseniz çok özel peynir çeşitleri, roquefort vesaire hepsi burada. Burada zeytinyağlı dolma var ya. evet, zeytinyağlı sarmalarımız, dolmalarımız, Yaprak kabak sarma. çiçeği dolmamız var burada. Kapya biber dolması, kuru kabak dolması. Soğuk başlangıç için gayet güzel. Hah, Burada sushi. sushi, burada her gün bir konsept çalışması var. Bugün Dün akşam başka bir tabak vardı. Evet, o gün dün akşam şef kendi bir tabağını sundu. Evet, evet. Bugün de sushi günümüz. Tamam. Salı ve cuma günleri sushi günümüz var. Sushi büfesi yapıyoruz burada. Karışık şekilde misafirlerimize hizmet ediyoruz. Biz bugün Alakart Sokağı'nda Ven restoranı çekerken saat 12.30 ile akşam 16 arasında, özür dilerim 15 arasında sushi büfesi Evet. ve aynı şekilde teppanyaki sunumu da gösterdik. Evet. Aslında bu anlamda misafirimiz deneyim yaşamak istiyorlarsa Aynen. Alakart Sokağı'nda mutlaka değerlendirmeli. Burada da yine turumuz devam ediyor. Salatalar var burada. Evet, burada salatalarımız var. Sonra yavaş yavaş Yoğurttur, cacıktır, turşu çeşitlerimiz var. standart burayı Aynen. hızlı geçiyoruz hemen şöyle. Buradaki peynirlerimiz de burada görsel amaçlı değil. Misafirlerimiz istediğinde ben bu peynirden istiyorum dediğinde orada aşçımız kesip serviste yapabiliyor. Ben dekor zannettim bunu. Yok hayır, dekor değil. Misafirlerin daha Yani Aynen. kart kaşarı istiyorum diyor. Evet, kaş kasarı diyor. Kart kaşarını kesip kesiyor. veriyoruz. Aynen. Veya burada bir ithal peynir var. Evet. Blok cheddar Cheddar peyniri. peyniri, cheddar peynirimiz Evet. var. Heidi'nin memleketinden gelme peynirler var. Peki, Burada soğuk mezelerimiz var. soğuk mezeler. Evet. Nerede? Dün de başka bir Ga- çeşit var. gayet- Bugün başka gayet bir güzel. çeşit var. Çok iştah Yani açıcı. her gün değişiyor yani. Şimdi böyle bir soğuk meze büfesi bana şunu anımsatıyor. Ayvalık'a gidiyorum ben abi. O balık restoranlar var ya Ayvalık'ta deniz Evet. kenarında. Şimdi birazdan terasa çıktığımız zaman aslında hiçbir fark olmadığını görecek Evet, misafirlerimiz. evet. Deniz Denizin manzaralı. dibindeyiz. Burada Degusto'nun ana restoranın teras kısmı sahile doğru uzanıyor. Drone görüntülerinde zaten bu yapıyı size ben ifade edeceğim. Bunun dışında mesela bir balık menüsü hazırlamak istiyorsanız masanıza buradan mezelerinizi seçebilirsiniz. Enginarından tut, brokolisinden tut, Evet. zeytinyağlı, Acılı taze acılı fasulyesinden, atomundan acılı ezmesinden her şey deniz var. koruna kadar her şey var. Aynen. Bir de ben burada bir şey daha göstereceğim Mustafa abi, müsaadenle. Tabii ki. Bakın burada alacağınız hangi ürün olursa olsun her birinin 100 gramındaki yağ değeri, protein değeri, karbonhidrat değeri ölçülü bir şekilde sizlere Reçetesi de sunmakta. dahil görünüyor. Evet. İçinde ne olup ne bitti. Ya ben bir ek bilgi olsun yine. Eğer bir voyajdaysanız gıda güvenliği konusunda ve burada sunulan malzemelerin tamamının birinci sınıf malzemeler olduğu konusunda ben kefilim. Zaten kalite yönetim sistemine göre çalışıyoruz. Evet. Hasep'e Hepsinden göre çalışıyoruz. numuneler Aynen, alınıyor, aynen, şeyler tabii ki. yapılıyor. Her şeyden numune alınıyor. Şimdi ben buradan geçerken bahsetmek istiyorum. Izgara et konusunda burada seçenek çok fazla. Öncelikle tezgah üzerinde sunulan ve özel harmanlanmış etlerin dışında tabii ki antrikotlar var, şişler var, kuzu şişler, piliç şişler, Şaşlık ciğer var. kebaplar, şaşlıklar hepsi mevcut. Abi bu ne? Bu şefin spesiyeli bugün fıstıklı ve peynirli köfte. Fıstıklı ve peynirli köfte. Evet. Süper. Harika. Bunu istediğinizde orada ızgara yapıp tabağınıza sunup masanıza da Ya gönderebilirsiniz. müsaadenle söylemeden geçmeyeceğim. Ama bunun dışında özel isteğiniz varsa burada bir drylanmış et dolabı da var. Siparişleriniz üzerine yine masanıza oturduğunuzda kare koddan açılan menüden özel steak siparişleri verebilirsiniz. Bunu da unutmayın lütfen. Mesela burada o suyu üzerinde ya. Evet. Vallahi sunum böyle çok Bunlar da güzel. zaten şu anda Teşhir. görsel teşhir yani. Misafirimiz geldi, ben şaşlık isteyeyim dedi. Ustaya, usta orada medium, rare, ne Nasıl istiyorsa, istiyorsa. aynen şeyde pişirip servis yapıyoruz. Çok özür dilerim. Mustafa abi mikrofona bakabilir miyim abi? Çalışıyormuş tamam. Bazen kontrol ediyoruz bir anda ses gidebiliyor. Burada da yine deniz ürünlerimiz var. Yine aynı Balık. şekilde deniz ürünlerimizi misafirimiz istediğini, işte somon istiyorum, levrek istiyorum, çupra istiyorum, Evet. laos istiyorum dediğinde Siparişini pişirip veriyor, alıyoruz. pişiriyor. Evet. Değerli misafirlerimiz, Aynen. tekrar söyleme gereği duyuyorum.
burada gördüklerimiz özellikle pişmiş olanlar teşhir olarak konulmuştur. Yani burada ya bir dilim somon var niye böyle gibi düşünmeyin. Mustafa abinin söylediği gibi buradan siz anlık olarak seçiminizi yapıp masanıza gidebilirsiniz. Arkadaşlarımız pişiriminizi yapıp istediğiniz oranda pişirerek masanıza gönderecekler. Vegan ve diyet. Bu bölüme hemen geçelim mi? Sonra mı Geçelim. geçelim? Hiç Burada sorun yok. burada Büşra Hanım'la biz Tamam Büşra Hanım da var, sorun yok. Büşra Hanım merhaba. Ecem nerede? Yine karşılaştık. Evet, Nasılsınız? iyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Büşra Hanım Voyage Torba'nın artık ünlü diyetisyeni. Müthiş bir çevresi var. Çünkü Voyage Torba'ya gelen misafirler haftalık diyet programlarını bir lüks beslenme konseptinde. Aynen öyle. Doğru değil mi? Aynen. Yani hem Voyage'ın özel sunumlarından mahrum kalmadan hem de özel bir değerlendirmeyle. Sağlıklı beslenme. Lüks sağlıklı beslenme. Peki ben sizden 5 dakika zaman isteyeceğim. Mustafa abinin bize şu sıcak bölümü de anlatmasını rica edeceğim. Kesinlikle. Çünkü sizinle uzun uzadıya bu vegan veya diyet ya da vejetaryen beslenme üzerine biraz sohbet etmek istiyorum. Sakıncası yoksa. Mustafa abi ortadaki sıcak bölüme devam edelim mi? Memnuniyetle Tamam. buyurun. Büşra Hanım müsaadenizle. Ve Türk yemeklerinin olduğu Türk yemekleri, burası bölüme geldik. yöresel yemeklerimiz. İşte dolmadır, sarmadır, bakliyat yemeklerimiz, sebze yemeklerimiz. Burada- Yine burada- yörelere özgü yemeklerimiz. Her gün servis yapılıyor. Burada benim başrolümde güveçler var. Şimdi yine bir ek bilgi olarak anlatmak istiyorum. Güveç sunumu aslında çok özel bir hazırlık isteyen sunum. Bazen güveç dendiğinde aslında önceden pişirilmiş, sonra güvece konulmuş yemekler sunulabiliyor. Ama burada kesinlikle hepsi fırınlanmış olan orijinal güveçlerdir. Evet. Doğru söylüyorsun Mustafa abi. Sonuçta bir voyajdasınız. Ben bunu bilgi dahilinde olmasını istiyorum. Bundan sonraki geldiğiniz zamanki süreçlerde bunu zaten anlayacaksınız. Yavaş yavaş durumda devam edelim abi. Yöresel yemeklerde simit kebabı, zeytinyağlı kereviz, zeytinyağlı ıspanak, dana güveç, etli nohut güveç veya sebze tavuk güveç gibi seçenekler var. Şimdi gelelim diğer tarafa. Şefim Burası- nasılsın, iyi misin? Kolay gelsin. İşte güveçlerin kralı burada. Güveçlerin başrolünde şefimiz var. Murat ustamız. Murat şefimiz var. Kolay gelsin abim. Burası Makarna. pasta bölümümüz. Biraz hamur işleri mi biraz? Evet, hamur işleri burası. Şefimiz burada her gün bir tane kendi el yapımı tagliatelidir, raviolidir, fettuccinidir yapıp çeşit olarak burada kendi üretimini yapıyor. Ayrıca da ekstra bütün markalardan makarnalarımız mevcut. Misafirimiz geliyor, ben Barilla marka makarna haşlanmış istiyorum diyor, ondan yapıyoruz. Yani damak zevki ona uygun Rumbo sonra istiyor, göre. Rumbo'dan yapıyoruz. Emre bu yaptığın ne? Kuşkonmazı risotto. Kuş konması risotto. Çok güzel. Ve şu anda makarna şeyi konusunda yani yapımı konusunda biz teşkilatı da göstermek istiyoruz. Hamuru kendileri tarafından yoğruluyor, kendileri tarafından açılıyor ve arkadaşlarımız burada hazırlıyorlar. Emre, buradaki sunumda nasıl bir şey yapıyorsun? Yani üzerine makarnalarını alıyorlar. Üstüne de parmesan rica parmesanı istedikleri kadar ilave ediyorlar. Buradan yine tabak servisi de çıkıyor. Alakart tabak servisi de çıkıyor. Misafir geldi, ben bundan Siparişe bir göre tane değil mi? taze istiyorum. Dediği Yeni zaman. yapılmış istiyorum. Ustamız orada tavada yapıyor. Harika. Servis yapıyoruz. Bu arada protein değerleri, karbonhidrat değerleri veya işte glutenli, glutensiz ifadelerini burada yine bulabilirsiniz. Sıcak büfesi devam ediyor. Bu arada ben yine bir ek bilgi vereceğim. Bu ortadaki alan aslında hem Türk mutfağının hem de international menülerin sunulabildiği Evet, bir alan. evet. Ama açık mutfak olması bence açık mutfak gördüğünüz her yer için söyleyebilirim. Ekibin kendine olan güvenini gösterir. Evet. Temizlik açısından, sunum açısından bir taraftan onlar sıcağı sıcağına hazırlıyorlar, sunuyorlar. Bir taraftan da misafirlerimiz buradan Ersin Bey, seçim mesela yapıyorlar. burada Russian köşemiz var. Burada Rus misafirlerimizi ağırladığımız Rus yemeklerine özgü işte sarmasıdır. Tavuklu lahana sarma. Evet, tavuklu lahana sarma Rus yemekleri. Ben hiç yemedim tavuklu Aynen. lahana sarma. Lahana sarma deyince benim bildiğim işte kıymalı olur, zeytinyağlı olur değil mi? Yani? Bu Tavuk. Rus mutfağına Evet, özgü evet, bir şey. evet. Rus mantısı var mesela. Rus mantısı. Evet. Biraz daha kalın hamurlu bizim şeye göre. Burada da soslu dana stroganoff. Evet. Peki. Burası bütün yani Karides sote. International diyelim buraya. aynen international. Mantar zaten- kavurma, tavuk Aynen. kavurma devam ediyor. Aynen. Fajita var. Soğan köfte var. Vesaire vesaire. Bir dakika. Fırına bir gelelim ya. Burada da yine pizza, lahmacun, pide çeşitlerimiz
O çıkan börekleri bu tarafa bir alabilir miyiz? Onlar orada şefin sunumu Öyle var mi? bugün. Gel, İbrahim Şefin gel. özel sunumu var. Yine bir ayrıntı. Bu gördüğümüz bir fırın ve ustalarımızın hazırladığı unlu mamuller burada pişiriliyor. Evet. Börekler ve diğer ürünler. Anlık burada pişirilip servis yapılıyor. Ya ben onu Yani aşağıdan pişip yukarı gelmiyor. Ben onu börek zannettim. Bir Hayır. saniye, ne bu? Bu özel bir sunum. Şefin hamburgeri. Şefin hamburgeri, ilk defa ben böyle Evet. bir şey görüyorum. Evet. Tortilla ekmeğine sarılmış hamburger. Şefin kendi özel sunumu bu. Vay anam vay vay, Aynen. neler görüyoruz ya. Misafirlerimize her gün burada şef kendi reçetesi, Allah kendi şefim, şeyle ellerine bir sağlık ya. sunum yapıyor. Ve bu fırında pişiyor. Evet. Fırınlıyorum. Harika. Ramazan, ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Bir voyaj farkı daha. Yani olay aslında işi deneyim haline getirmek. Sonuçta bir şekilde yemek yeniyor, bir şekilde açık ve sunuluyor. Ama bunu özelleştirmek, deneyim haline getirmek de voyajdaki usta arkadaşlarımıza kalıyor. Ellerinize sağlık. Gerçekten başarılı bir bölüm daha. Pizzalar, lahmacunlar burada. Bir de şey vardı burada, bebekler için bir Evet. bölüm vardı. Burada ekmek bölümümüz var. Ekmek bölümünden sonra burası bebek bölümümüz. Şimdi Mustafa abi sağ olsun dedi ki bebek mamaları yapılan yeri de gösterelim. Şimdi burada Zeynep Hanım var. Özellikle minik misafirlerimiz için onların damak zevkine uygun mamaları burada yapımına yardımcı olan Zeynep Hanım. Bize kısaca bir bahseder misin? Neler var burada? Şöyle mikrofon vereyim ben size lütfen. Kusura bakmayın. Hı-hı. Burada tavuk suyu çorbamız var. Tavuk taneli oluyor. Yağsız, tuzsuz, baharatsız. Tamam. Ay, pardon. Burada da sebze çorbası. O da aynı şekilde. Tamam. Bebeklere özel. Tavuk Burada haşlama. Tavuk haşlama yemeği. Somon haşlama. Zaten yemeklerin çoğu haşlama üzerine oluyor. Bir şey Zaten- soracağım. Misafirler isterse bunları püre haline getirebiliyoruz. Evet, mikserden çekebiliriz. Zaten burada mama malzemeleri de var. Evet. Mikserimiz de var. Ama daha da önemlisi, eğer hazır mama tüketiyorsanız ne yapacağız? O zaman da burada tüm çocuk yaş grupları için işte 1 yaştan bilmiyorum 5 yaşa kadar, doğru mu Zeynep Hanım? Burada mama çeşitleri var. Hip mamalar, aptabil mamalar veya diğer marka ürünler misafirlerimizin bebeşleri için sunulmakta. Yine onlar için böyle rengarenk tabaklar da var. Hani onların yemeklerini biraz daha eğlenceli hale getirmek için böyle güzel bir büfe ayrılmış. Burada benim söylemek istediğim şu, evet burada belli menüler var ama hani bazen olur çocuklar tutturur, ben bunu yemem, illa şunu isterim diye Zeynep Hanım bu konuda zaten destek verecektir. Doğru mu? Evet. Peki, çok teşekkürler Zeynep Hanım. Alalım mikrofonumuzu. Kolay gelsin. Bebişler sana emanet. Efendim şimdi geldik tatlı büfesine. Mustafa abi, bu alan olduğu gibi tatlı büfesi değil mi? Evet, tatlı büfemiz. Yani tatlı Şerbetli bankosu, tatlılar. tatlı tezgahı diyelim. Aynen. Şimdi tatlı olarak da tabii yine voyaj dokunuşları var, özel tatlılar var. Günümüzde de çok popüler olan sütlü baklavasına kadar mevcut. Hamurlu tatlılar konusunda aslında tam görmek istedikleriniz burada değil. Evet. Diğer tarafa geçmemiz lazım. Burada yine bizim kendi yaptığımız dondurmamız var. Ben bunu özellikle anlatmak, göstermek istiyorum. Şimdi birkaç hafta önce Max Royal Belek'te bir video hazırladık. Yine kendi grubumuzun oteli ve oradaki dondurma şefimize de bir küçük sunum yaptık. Dondurma malzemeleri orada mesela meyve özü, işte doğal çilek kullanılarak vesaireydi. Bunun aynısını burada söyleyebilir miyiz? Evet, aynen. Evet, süper. Doğal malzemeler kullanarak yapılan dondurmalar burada misafirleri bekliyor. Peki ya böyle akşam güneşi de şeylere gelmiş. Neydi bunun adı? Magnolyalara gelmiş abi. Böyle güzel, onun yanında çayla falan akşam yemekten sonra profiteroller aşuresine kadar mevcut ve hamur tatlıları. Baklavalarımız Antep'e özgü. Antep'e özgü ama herkes seviyor. Evet. Dünyanın dört bir tarafı baklava hastası. Aynen. Fıstıklı baklava, fıstıklı şöbiyet, kuş gözü, midye veya işte kare baklava, kare baklava, tulumba tatlısı. Şerbetli tatlılarımız şerbetli burada. tatlılar Ekmek var. kadayıfı, işte karbula bastı. İbrahim şöyle geriden bir büfeyi bir daha gösterelim abi. Şurada ne var abi? Şovumuz var. Halka tatlı. Evet. Ne zaman yapıyorsun halka tatlıyı? Öyle mi? Birazdan Aynen. gelip Şimdi alacağız. çekilir burada dolar zaten. Halka tatlı yapıyorlarmış. Halka tatlı bizim Adana'ya özgüdür biraz. Evet, Doğru mu? tabii. Adana tatlısı. Kolay gelsin. Bir de restoranda oturma alanlarını gösterelim. Teraslardan bahsetmiştik ya. Teras nerede var Mustafa abi? Burası teras, orası teras, Burası da orası teras. orası Şurası teras, müsait gibi. dışarı Gel. teras, her taraf Gel teras. gösterelim bir tane teras bölümünü. Misafirlerde yokken o manzaraya bak. İbrahim yakala bu manzarayı. Kaçmaz. Müthiş bir manzara yakaladık. Harika ya. Çok güzel. Akşam deniz keyfi yapan misafirler var. Sahilde yüzüyorlar. Gerçekten güzel bir Haziran akşamı. Voyage Torba'dayız. Degusto ana restorandayız.
büfeden görüntüler sunduk. Bir eksikle vegan bölümü, vejetaryen bölümü henüz anlatmadık. Birazdan oraya geçeceğiz. Evet. Ama oturma alanlarında misafirler gelip hani kalabalık olmadan buraları bir göstermek istedik size. Daha sonra vegan bölüme geçeceğiz. Ben şu kıver menüden bahsedeyim. Lütfen, İsterseniz al. orada aslında Tamam. kalmasın. Tamam. Şimdi bunu misafirlerimiz masaya oturuyor. Aha. Kıver menüyü buradan okutuyor. Kare kodu okutuyor. Kare kodu okutuyor. Biz direkt gösterelim onu. Onlar açıyorlar. Aynen, Bak aynen. şöyle yapalım. Buyurun. Voyage Torba'da Açabilir isterseniz? lütfen. Ana restorandayız. Açtı. Açıyoruz. Mustafa abi demek istiyor ki biz o kadar büfe gezdik. Siz o kadar gezmenize gerek yok. Evet. Gelin diyor buraya oturun. Ve Karekod'dan siparişinizi verin. Buyurun. Masanıza servis Bütün yapılsın. içecekler, başlangıçlar hepsi burada mevcut. Salatalar, pilav, makarna, pide, pizza, ızgara çeşitlerimiz, tatlı, meyve hepsi buradan seçiyorsunuz. Gönderiyorsunuz. ben oraya Masanıza servis geliyor. Mustafa abi, ben oraya oturdum ya kendimi müşteri gibi hissettim bir anda. Böyle bir keyiflendim bir an şöyle. Evet. Akşam sizi ağırlayalım burada. Sonra uyandım tekrar. Akşam sizi ağırlayalım. Ya olur sıkıntı değil. Önce işimizi bitirelim. Evet. Şimdi vegan bölüme doğru devam ediyoruz. Oradan da biraz görüntü ekleyelim. Şimdi Mustafa abi son nokta wellness bölgesi. Evet. Burada gerçekten çok özel bir sunum var. Özellikle glutensiz, laktozsuz, vejetaryen, vegan beslenen misafirlerimiz için diyet özel bir yapan büfe var. Diyet misafirlerimiz, yapan misafirlerimiz için. Büşra Hanım burada. Ondan yardım alacağız. Evet. Artı Ecem Usta. Ecem Ustam burada. Onlar bize bir sunum yapsınlar istiyorum. Bilgi versinler istiyorum. tabii. Burada ne var ne yok bize bir anlatmalarını istiyorum. Ecem Hanım, diyet yapan, glutensiz, laktozsuz veya vejetaryen olan misafirlerimiz için nasıl bir hazırlık var burada? Mikrofonu da şöyle size versem sakıncası var mı? Tamam peki. Aslında biz burada diğer büfelerden ayrı olarak kişiye özel çalışıyoruz. Misafirlerimiz ilk otele geldikleri zaman bir form dolduruyorlar. Alerji olduğu maddeler ya da farklı beslenme çeşitleri varsa. Onlar için kişiye özel menüler oluşturuyoruz ve burada kişiye özel olarak çalışıyoruz. Yani ihtiyacı olan vücudunu alerjenlere karşı veya yağ yapısına, vücut yapısına ya da metabolizmasına bağlı olarak zannediyorum. Evet, yani Ona nasıl göre bir, reçete oluşturuyoruz. Ona göre misafirlerimize yani daha kişiye özel bir sunumumuz var burada. Peki neler var büfede? Yani hazır olarak sunulan ürünleriniz neler? Şöyle herkese, yani sadece sağlıklı yaşam olarak nitelendirdiğimiz, burada herkese açık smoothie'ler yapıyoruz her gün. Hem öğlen hem akşam olmak üzere Bu bölüm 2-3 çeşit. tüm misafirlere açık. Evet, tüm misafirlere açık. Bunun dışında ekstra özel olarak diyet listesi ya da alerjenleri bulunan misafirlere ayrıca ürünler çıkartıyoruz. Tamam. Onların siparişine göre, isteğine Evet. göre hazırlıyorsunuz. Tamam, anlaştık. Bunun dışında bu bölümde yine Burada haşlama sebzelerimiz var. Hepsi günlük olarak her öğünde taze olarak haşlanıyor. Yine diyet yapan misafirlerimize de sağlıklı yaşamayı tercih eden misafirlerimiz için her öğünde çıkartıyoruz. Evet. Bunun dışında her gün diğer büfelerden ayrılarak kalorisi daha düşürülmüş, yağ kullanılmadan haşlama olarak sunduğumuz balık ürünlerimiz var. Genelde deniz ürünleri tercih ediyoruz. Onun dışında vegan ve vejetaryen misafirlerimiz için her gün sebze yemekleri çıkartıyoruz burada. burada güzel Yani- bir şef tabağı sunumu olmuş. Ahtapot, mantar, havuç Evet. benim gözlemlediğim. Aslında sadece sağlıklı beslenmenin sebze yemekten ibaret olmadığını yansıtmaya Ben çalışıyoruz tam da bunu büfede. söyleyecektim. Yani et seven misafirlerin içinde seçenekler var elbette. Bu arada dün akşam balık alakartında ahtapot müthişti. Biz yine tüm misafirlerimize tavsiye ediyoruz. Alakart restoranları pas geçmesinler. Burası da Tatlılarımızın şöyle Vegan bir tatlı. özelliği var. Evet, hiçbirinde beyaz un kullanmıyoruz. Hepsinde kara buğday unu kullanıyoruz. Böylelikle hem laktoz kullanmayan hem de daha böyle düşük kalorili tatlar yemek isteyen misafirlerimiz için daha uygun ben bir şey büfe. yakaladım. Hiçbirinde beyaz un kullanmıyorsun. Hiçbirinde sadece kara buğday unu var. Bunlarda şeker falan da yok tabii doğal olarak. Evet, şeker de yok. Çoğunda pekmez ve bal kullanılıyor. Pekmez ve yapılırken. balla tatlandırılıyor. Kremalarında işte bitki sütleri, soya sütü, badem sütü vesaire kullanıyoruz. Yani aslında bir tatlı yemek isteyen bir insanın en düşük kaloriyle alabileceği tatları burada herkese sunuyoruz. Harika. Siz Hani kaç onda- yıldır bu işi yapıyorsunız? Ben 8 senedir yapıyorum. senedir. Aynı Kaç yıldır zamanda bir de buradasınız? üniversite var. Burada ilk sene. İlk sene. Evet. Peki o zaman misafirlerimiz size emanet. Büşra Hanım da ilk girişte galiba misafirlerimizle irtibat halinde karşılıyor. Evet. Siz de bu hazırlığı yapıyorsunuz. Büşra Hanım şu anda bir misafirle ilgileniyor. Ben onu daha önce tanıştırmıştım sizinle. Özellikle Guest Selection'daki asistan arkadaşlarımız ilk otele girdiğinizde bu anlamdaki duyarlı isteklerinizi not alıyorlar. Sonra Büşra Hanım bunların takibine başlıyor ve Ecem Hanım da bu güzel menüleri büyük bir ustalıkla hazırlayıp sizlere sunuyor. Galiba güzel bir şekilde özetledik. Burada aslında lüks yemeği, lüks tüketimi
bir deneyim haline dönüştürerek misafirlerimizi bekliyoruz. Büşra Hanım, sizden bahsettik. Misafirimizle sohbet ediyordunuz. Biz özellikle misafirimiz kapıdan girdiği andan itibaren asistan arkadaşlarımız, sonra sizinle, daha sonra Ecem Hanım'a devam eden zincirden bahsettik. Misafirimiz size emanet. Artık görüşmek üzere diyelim. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Biz de yavaş yavaş Degusto'daki sunumumuzun sonuna gelmiş olduk. Artık sizler tercihinize göre isterseniz burada açık büfeden veya alakart olarak, dilerseniz de diğer alakart restoranlardan akşam yemeği tercihinizi yapabilirsiniz diyelim ve görüşmek üzere diyerek videomuzu sonlandıralım. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim, Voyage Torba'da akşam yemeğine alternatif olarak tabii ki ana restoran, Degusto, onun dışındaki diğer alakart restoranlar, tek tek saymayacağım. Hepsini bir köşeye bırakıyorum. Blue Voyage'i baş köşeye yazmanızı rica edeceğim. Eğer bir Voyage Torba tatildeyseniz bir akşamınızı mutlaka Blue Voyage'a ayırmalısınız. Çünkü denizin üzerindeyiz. Muhteşem bir deniz atmosferi var. Elbette deniz mahsulünden oluşan bir menüyü de burada arkadaşlarım sizlere sunuyorlar. Kolay gelsin arkadaşlar. İyi akşamlar herkese. Şimdi Blue Voyage'a geldiğiniz zaman masanıza yerleştikten sonra veya önce ilk olarak mezelerinizi sipariş verebilirsiniz. Aziz, nasılsın? İyi misin? İyiyim siz? Sağ ol. Kolay gelsin. Şimdi seçtiğiniz mezeleri arkadaşlarımız bu şekilde hazırlıyorlar. Masanıza servisinizi yapıyorlar. Aziz, neler var burada? Acılı atomumuz var. Acılı atom var. Yani köpoğlumuz var. Köpoğlu var. Deniz börülcesi Deniz var. bölgesi var. Acukamız var. Acuka. Kuru cacığımız var. Evet. Ve Kuru girit ezmesi. Aynen girit ezmesi. Kolay gelsin Aziz. Mezelerinizi seçiyorsunuz. Aziz maşallah yakışıklı kardeşimiz hemen servisinizi yapacak. Şimdi burada da aynı şekilde bir balık seçimi yapabilirsiniz. Yine artık nasıl pişmesini arzu ediyorsanız, hangi balığı tercih ediyorsanız siparişinizi arkadaşlarımıza vermiş olmanız yeterli. Siparişinizi verdikten sonra da şimdi tabii ben masaları göstereceğim. Arkadaşlar burada serviste bize yardımcı oluyorlar. Ama misafirler olduğu için çok da dönemiyoruz. Ben İdris kardeşime tanıştırmak istiyorum sizi. İdris, nasılsın, iyi misin? İyiyiz, teşekkürler. Sizi gördük. Muhteşem bir ortam. Harika. Kolay gelsin. Sağ olun. İdris, şimdi burada misafirlerimiz rezervasyonlu ve küver ücreti ödeyerek faydalanabiliyorlar. Evet. Şu anda ücreti ne kadar oldu buranın? 20 euro. 20 euro ödeyerek ve önceden rezervasyon yaptırarak bu muhteşem ortamda deniz mahsullerinden oluşan yemeğinizi alabilirsiniz. Şimdi çok içeriye yaklaşmayacağız misafir rezervasyon yakınına ama manzara bu şekilde. Şöyle misafirlerimize biraz bilgi verelim size. Misafirlerimiz genel olarak yarı Türk, yarı yurt dışı. Evet. Türk misafirlerimiz de var. Evet. Rus misafirlerimiz %50'si Rus misafirler. Bu sene biraz Avrupalılar da fazla gelmeye başladılar. Avrupalı, özellikle İngiliz de çok var. Evet. Yani Evet. servis elimizden geldiği kadar iyi servisimizi vermeye Yok, çalışıyoruz. ondan şüphemiz yok zaten. Ondan şüphemiz yok zaten. Bakın şöyle bir masayı da hemen masa düzeni olarak gösterelim size. Deniz konusunda şu anda indiğimiz platform denizin üzerinde zaten. Kısaca size fikir vermiş olduk. Artık bir Voyage Torba tatiline geldiyseniz burayı da mutlaka bir akşam listenize eklemenizi tavsiye ediyorum diyerek sizleri bilgilendirmiş oldum. Herkese şimdiden afiyet olsun. Ve efendim, Voyage Torba'da nihayet çalışmamızın sonuna gelmiş olduk. Degusto'daki akşam yemeği büfesinden sonra geriye sadece saat 22'de başlayacak olan Cyber Party görüntüleri kaldı. Onları da videonun sonuna ekleyerek Voyage Torba'da 2023 vlog çalışmamızın sonuna gelmiş olacağız. Yine arkamda çok güzel bir görüntüyle Alakart Restoranlar Sokağı ve deniz manzarası. Tabii döndüğümüz zaman yine bu mis kokulu lavantaları bir kez daha göstermek istiyorum. Artık geldiğimiz yoldan geri döneceğiz. Giriş yaptığımız resepsiyona doğru geri yönleneceğiz. Tabii şu an çıkış yapmıyoruz. Ben sadece videonun kapanış konuşmasını yapıyorum. Çünkü bu akşam konaklamamız var burada. Dinleneceğiz. Yarın sabah da yola çıkacağız. Umarım yaptığım çalışma sizlerin tatil seçiminize katkı sağlayacaktır. Değerlendirmenize katkı sağlayacaktır. Bunun için de lütfen rezervasyon için tatil ekibine ulaşmayı ihmal etmeyiniz diyorum. Bütün çalışmalarımız sizlerin rezervasyona talip olduğumuz için ETS Tur'un yetkili satış ajansı olarak rezervasyon taleplerinizi memnuniyetle bekliyoruz. Aşağıda açıklamalar kısmına bıraktığım iletişim bilgilerini kullanarak rezervasyonunuzu yaptırabilirsiniz. Elbette videoyu kapatmadan önce beğeni ve abone tuşuna basmanız benim için çok çok önemli. Hani diyoruz ya, beğeni tuşuna giden elleriniz dert görmesin. Bir sonraki videomuzda yeni otellerde, yeni keşiflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Yeah.